var. Ölseydim bile seni de yanımda götürürdüm. Shen Wantang, bu hayatta beni asla yenemeyeceksin. Hanımefendi. Öl. Amitabha. Buddha yukarıda. Ben Shen Wantang, bu hayatta hep iyilik yaptım. Hiç kötülük yapmadım, kocamla bin bir zorluğa katlandım. Bugünkü başarıya ulaştık, hiç mi tat alamayacağım? Burada mı öleceğim? Gerçekten çok öfkeleniyorum. Hanımefendi. Üzgünüm. Seni masumca bu işe karıştırdım. Gelecek hayatımda, mum ışığında ve Buddha önünde senin için dua edeceğim. Ben ölmedim mi? Burası neresi? Küçük hanım, sonunda uyandınız. Merdivenden düştünüz. Günlerce baygın kaldınız. Beni çok korkuttunuz. Merdiven düşmesi. Bu benim evlenmeden önceki halim mi? Yani yeniden doğdum ve evlenmeden önceki zamana döndüm. Anne, bu sefer Ning Wang veliahtıyla evlenmek istemiyorum. Ölsem bile evlenmem. Beni zorlarsan yaşamam. Bu sefer dedi, demek ki. Shen Mingguang da benim gibi. Yeniden doğmuş. Vuaner, sana ne oldu? Neden birden fikrini değiştirdin? Ning Wang veliahtı çok yakışıklı. Çok sevmiyor muydun? O şehzadenin bile sevdiği biri var. O alçak için rahip bile oldu. Ben niye onunla evleneyim? Dul gibi mi yaşayayım? İşte bu yüzden rahip olacak. Biz bu evliliği yapabiliriz. Yoksa Ning Wang ailesinin şehzadesi bizim Shen ailesinin kızını alır mıydı? Anne, aslında bir rüya gördüm. Bu yüzden Xia Jingyuan ile evlenemem. Shen Wantang ile evliliği değiştirmek istiyorum. Sadece Liao Yu ile evlenirsem, gelecekte bitmeyen zenginlik ve refah içinde yaşayacağım. Hanımefendi, niye gülüyorsunuz? Bu Liao Yu'yu tanıyor musunuz? Tanımak mı? Onu çok iyi tanıyorum. Liao Yuhe'nin ailesi çok fakirdi. Başkente sınav için bile parası yoktu. Ben çeyizimi sattım. Onun yemesini, içmesini ve okumasını sağladım. Benim yardımımla zor davaları çözdü ve yükseldi. Hatta bir ihtiyarı kurtardım. O da minnettarlığını göstererek. Onu Dali Tapınağı'nın başkanı yaptı. Ben olmasaydım Shen Mingguang bu başarıyı nasıl elde ederdi? Bu ani evlilik değişikliği. Shen Wantang kabul eder mi? Ning Wang ailesinin prensesi başta. Onun Shen Wantang'ı seçmişti. Kabul etmek zorunda. Ablam, evliliği değiştirmek mi istiyorsun? Evet. Tamam, değiştirelim. Kardeşim, fal baktırabileceğimi söylesem, inanır mısın? Senin kaderini görebilirim. Gerçekten mi? İnanmıyorum. Kader fal ile değil, kendi ellerimizle. Adım adım şekillenir. Ning Wang ailesine gelin gidersen, bir anda yükseleceğini mi sanıyorsun? Dürüst olayım,
Şehzade seni sevmeyecek. O kadını saraya getirmek için her şeyi yapacak. Onu hazine gibi koruyacak. Seni ise reddedecek. Acı bir sona mahkum edecek. Öyle mi? Benim gelecekteki kocam Liaoyu ise büyük başarılar elde edecek. O zaman tüm başkentin kadınlarının imrendiği biri olacağım. Hayır, yanılıyorsun. Güçlü olan. Hiçbir zaman Liaoyu değildi. Ben Shen Wantang'ım. Üstelik, Liaoyu kadınları sevmez. Shen Wantang Refa Tadamatsa. En iyisi. Ning Wang şehzadesinin onun yüzünü mahvetmesini dilerim. Efendim, ne zaman geldiniz? Ona bir şeyler getirmeye geldim. Hatırlıyorum. Sen de üvey annen gibi okumayı ve yazmayı seversin. Bu mürekkep taşını alıp kullan. Teşekkür ederim baba. Ve bir de. Bu yeşim bilezik, büyükannenin hatırasıdır. Tak. Liao ailesine gelin gittikten sonra, kayınpeder ve kayınvalidenize hürmet gösterin, kocanıza iyi bakın. Mümkünse geri dönme. Geçen hayatta. Bütün bu şeyler Shen Mingguan'a verildi. Derler ki, evlenip giden kız, dökülen sudur. Ama ben Shen Guanya'nın kızı öyle değil. Prensin evine bile gitsen, yine de benim kızımsın. Kızım anlıyor. Unutma, Shen ailesi senin asıl evindir, ne olursa olsun. Ailene ve ağabeylerine her zaman destek olmalısın. Ben ve ağabeylerin, senin en büyük dayanağındır. Ben yükseldikçe, prens evinde daha güçlü olursun. Ağabeylerinin geleceği parlak olursa, prens evinde daha çok değer görürsün. Önce Shen ailesi, sonra prens evi. And son kendin. Kızım unutmayacak. Babanın hediyelerini çok beğendim. Annem bir şeyler daha verse, sizin de iyi bir gününüz olur. Kızım daha çok sever. Zen. Anne, neden kızdınız? Bunları başkaları söylüyor, ben değil. Başkaları anlamaz ama kızım biliyor. Annem bana her zaman çok iyi davrandı, ablamın neyi varsa. Benim de olmalı, değil mi? Efendim, bir bakın ona. Şu haline bakın. Hanımefendi. Ning prensliğine gideceksiniz. Bu takıları bilerek mi istiyorsunuz? Ne yapacaksınız? Yağmur yağmadan kalkanını hazırla. Sonra bu parayı alıp geçen hayattaki gibi. Dükkanı yeniden açabilirim. Artık erkeklere bağımlı kalmam. Tabii ki. Şimdi daha önemli işler var. Bu. Karar verdik. Ben Ning prensliğine gelin gideceğim. Lütfen Ning prensesi rahat olsun. Gönüllü gittiğime göre. Prens hazretlerini tapınaktan çıkaracağım. Prenses. Gerçekten, Shen ailesi yine fikrini değiştirdi. Shen Yantang'ı gelin olarak gönderiyorlar. Evet prenses. Shen Wantang zarif ve nazik. Düşünceli ve şefkatli. Bence o gelirse, belki de prens. Tamamen değişir. İyi. Wantang o çocuk üvey olmasına rağmen. Ama çok zarif ve asil bir havası var. Çok beğendim. Aksine, onun üvey ablası açgözlü ve hesaplı, iğrenç biri. Depodan çeyizleri 2 katına çıkarıp Shen ailesine gönderin. Kesinlikle gelinin yüzünü koruyun. Ayrıca, Fazhen tapınağına gidip veliahta söyleyin. Eğer düğün günü, gelini alıp törene gelmezse, o rahibeyi bir daha asla göremeyecek. Evet.
Hep senin yüzünden bu güzel evliliği başkasına kaptırdın. Bu Liao ailesi de çok terbiyesizmiş. Sadece bu kadar az çeyiz göndermekle kalmayıp kazlar bile canlı değil. Tahtadan oymalar. Çok cimri. Dışarıdakilerin seninle nasıl dalga geçtiğini biliyor musun? Anne, dar görüşlü olma, çeyiz az olsa da olsun. Şimdi biraz kaybetsem de, ileride. Liao Hitafi edip unvan anka. Herkes sadece kıskanacak. Sen onun ileride başarılı olacağına inanıyorsun ama. İçimde hep bir huzursuzluk var. Duyduğuma göre prensin evinde. Şimdiden Şenvan için çeyiz hazırlıyorlarmış. Bu şansı sen kendi elinle verdin. Bu şansı istemiyorum zaten. O prensin evi. İnsan yiyen bir yer. Prenses ne kadar iyi huylu görünse de aslında en çok kurallar koyup gelinleri zorluyor. Bir de Oning prensi. Daha önce. Sadece küçük bir hata yapmıştım. Neredeyse beni öldürtecekti. Gerçekten. En dayanılmaz olanı ise veliaht. Sanki birine büyü yapılmış gibi. O başkasının çocuğunu taşıyan rahibeyi. Göz bebeği gibi koruyor. Hakkında tek kötü söz söyletmiyor. Söylersen deliye dönüyor. Ama erkeklerin kalbi değişir. Shenwan Tang çok güzel. Endişeleniyorum. Anne, güzellik konusunda, veliaht, en çok, başkalarının o rahibeye benzemesinden nefret ediyor. Benzeyen herkesi. Beyaz ay ışığını kirletmiş gibi görüp, yüzlerini mahvediyor. Dia Shenwan Tang. Ona en çok benzeyen. Anne, o öldü. Bir de, prensin evi ona, bir üvey kıza ne çeyiz verebilir ki? Sadece prensin evinin itibarı için söylüyorlar. İyi o zaman, iyi o zaman. Prensin evi çeyiz getiriyor. Toplam 108 sandık. Ne? Vilayet Efendi, Prenses, Şenvan Tang'ı bizzat karşılamanızı emrediyor. Dedim ya, kalbimde sadece Yanlo var. Bir horozla düğün yapması yeterli. Prenses dedi ki, bu çok değerli bir ham taş. Bu nasıl mümkün olabilir? Prens ailesi nasıl böyle bir şey yapar? Bu yeşimden yapılmış bir kaz. Bu. Geçen hayatta prens ailesi bana çok sert davrandı. Nasıl olur da? Ablacığım, ne oldu? Ah, anladım. Sen, kesinlikle sensin. Anne ve babanın sana verdiği şeyleri. Prens ailesinin dadısına rüşvet olarak verdin. Shenwan Tang, böyle yaparak. Prens ailesinin seni fark edeceğini mi sanıyorsun? Sana söylüyorum. Sadece kendini rezil ediyorsun. Prens ailesi seni fark etmeyecek. Xiao Qingyan da seninle evlenmeyecek. Abla, nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Jalen. Ne yapıyorsun? Bir abla olarak elbette sana yardım edeceğim. Prens ailesinin sedanı. Hemen gelecek. Ne yazık ki. Xiaojingyan kırmızı cübbesiyle. At sırtında seni almaya gelmeyecek. Bir horoz gelecek. Nasıl olur? Birinci eğilme. Gökyüzü ve yeryüzüne. İkinci eğilme. Büyüklere. Üçüncü eğilme. Karı koca birbirine. Nasıl olmaz? Olamaz. Bence prens ailesi Lantang'a çok değer veriyor. Bu nişan hediyeleri her şeyi anlatıyor. Yoksa gerçekten. Shenwan Tang prens ailesine giderse. Senin işlerini kolaylaştıracağını mı sanıyorsun? Kendini bile zor kurtarır. Baba, şimdi önce kız kardeşime prens ailesinin ritmine alışmasına yardım etmeliyiz. Önce bir horozla düğün yapmayı öğrenmeli. Saçmalık.
Saçmalık mı? Birazdan Sedan gelince. Baba kendisi görecek. Kız kardeşim, buyur. Eğer küçük hanım gerçekten bir horozla düğün yaparsa, Shen ailesi bir gülünç duruma düşmez mi? Eğer prens ailesinin Sedan'ında gerçekten bir horoz varsa, bu Shen ailesini aşağılamak demektir. Bu durumda ne yapmalıyız? Kız kardeşim, hala harekete geçmeyecek misin? Madem prens ailesine gelin gitmek istiyorsun, kabullenmelisin. Ancak böyle prens ailesinde iyi bir izlenim bırakabilirsin. Abla, eğer gerçekten Shen ailesi için iyiyse elbette öğrenebilirim. Ama korkarım öğrendikten sonra kullanmayacağım ve Shen ailesi gülünç duruma düşecek. Merak etme, elbet kullanacaksın. Kız kardeşim öğrenmek istemese bile, Shen ailesinin kurallarına göre hemen öğrenmeye başlamalı. Baba, kız kardeşim prensin evine gidip de birini kızdırırsa, baba, yükselebilme şansını kaybeder. Evet, Öyleyse, Baba, ben senin iyiliğin için bunu yapıyorum. Gelsinler. Hanımefendi, özür dilerim. Prensin oğlu, Shen ailesinin kızını almaya geldi. Shenwan Tang. o nasıl tapınaktan çıktı? Olmaz, önceki hayatta kesinlikle. kesinlikle neydi? Yoksa abla horozla mı evlenecek? Abla için gerçekten zor olurdu. Hocam geldi, görünüşe göre. Bugün gerçekten utanç verici. Bu horoz. Abla için kalsın. Prensliğin içinde bile görmenin zor olduğu prensin oğlu. Bizzat dağdan inip Shen ailesinin kızını karşılamaya geldi. Görünüşe göre ana aile bu evliliğe gerçekten çok önem veriyor. Prensin oğlu da çok yakışıklı. Shen ailesinde prensin oğlunu göreceğim hiç aklıma gelmezdi. Bence horozla evlenecek olan. Muhtemelen Shen Mingxian olmalı. Liao ailesinden Liao'yu gelin almaya geldi. Liao Bey beni almaya geldi. Geldi. O neden gelmedi? Evet, ne oldu? Kahya bir bak. Tamam. Ne? Hanımefendi, Liao Bey sizi kendinizin çıkmasını istiyor. Ne? Hiç uygun bir nişan bile göndermemiş. Üstelik kendim gitmem gerekiyor. Shen, çıkmazsan gideceğim. Senin çıkmanı bekleyecek kadar sabrım yok. Benim de okula dönüp sınavlara hazırlanmam gerekiyor. Boş ver Mingguan. Bizde de zaten. Kapıya gelme adeti yok. Ama prensin oğlu fazla resmi davrandı. Tamam. Ah. Hanımefendi. Gerçekten yavaş. Zen. Bu Liao'yu. Biraz fazla cimri değil mi? Ne bekliyorsunuz? Beni sedyeye bindirin. Kendin bin. Shao Prens'in oğlu geldi. Prens iyi.
Prenses, yaşlı köleniz sizi sedyeye bindirecek. Garip, Xia Jingyuan gerçekten geldi. Geçmiş hayatımı hatırlıyorum. Bir elçi onun yerine gelin almaya gitti. Shen Yinguang ile düğün töreni yapıldı. Ancak büyük bir horozdu. Bu değişiklik benim yüzümden mi oldu? Sedye kaldırıldı. Küçük memur, prensin yolculuğunu saygıyla uğurluyor. Shen Wantang. Fazla şımarmayacaksın. Göreceğiz. Uğurlu saat geldi, yeni çift düğün töreni yapacak. İlk selam gökyüzüne ve yeryüzüne. İkinci selam aile büyüklerine. Çift birbirine selam verir. Yatak odasına götürüldü. Prens, örtüyü kaldırma ve gelinle şarap içme zamanı. Benim istediğim biri değildi. Kim istediyse o kaldırsın. Ben yapmayacağım. Tahminim doğruymuş. Görünüşe göre bugün bu büyük aşık. Gelin alıp düğün yapmaya gitmek zorunda kaldı. İsteyerek değil. Bugün hepiniz yoruldunuz. Dinlenmeye gidin. Bu prenses. Prensesin dediği gibi gerçekten ağırbaşlı ve uygun. Prenses yanılmamış. Prenses, siz de yoruldunuz. Erken dinlenin. Köleler kapıda bekliyor. İhtiyacınız olursa her an seslenebilirsiniz. Hey. Prenses, prens çok fazla, düğün gününde. Sizi tek başına bırakıp gitti. Sorun değil. Eğer kalsaydı şaşırırdım. Siz. Üzülmüyor musunuz? Zamanla anlayacaksın. Aşk bu dünyadaki en güvenilmez şeydir. Ondan uzak durursan hiç üzülmezsin. Princess by Uran. Gelin, baba kral ve anne prensesi selamlıyor, sağlıklar diler. Baba. Anne. İyi çocuk, çabuk kalk. Bu anne prensesin sana tanışma hediyesi. Kabul et. Anne, bu çok değerli. Oynaman için. Eğer beğenirsen, bende daha var. Dün sana haksızlık edildi. Yuaner'in sözleri. Üzerinde durma. Tapınakla konuştum bile. Rahip olamayacak. Yakında. Uslu geri dönüp seninle yaşayacak. Ne prens geri mi gelecek? Gerek yok aslında. Anne, gelin haksızlık hissetmiyor. Prens yakışıklı, bilgili ve dürüst bir karaktere sahip. Onunla evlenmek gelinin şansıydı. Geline gelince, statüsü düşük ve veliahtla uyumlu değil. Benimle evlenmek, veliaht için bir fedakarlıktı. Bu çocuk gerçekten geniş görüşlü. Nadir bulunur. Hadi. Bu bilezik biraz genç görünümlü. Bana uymuyor. Veliaht ezine hediye edelim. Hadi. Bu kadar kaliteli bir taş ne kadar değerlidir. Prenses hiç düşünmeden bana verdi, demek ki.
Bundan sonra onun yanında büyük aşk hikayeleri anlatmalıyım. Onun desteğini kazanmalıyım. Teşekkürler anne. Çabuk geri dön. Odada seni bekleyen bir sürpriz var. Ah. Sürpriz ne demek? Bu sürpriz değil, şok oldu Veliaht. Bu kadın gerçekten çok kurnaz. Daha yeni geldi. Annemi beni böyle görmeye ikna etti. Veliaht yanlış anladı, bu konudan haberim yoktu. Bu kadın nasıl Yanlo'ya? Bu kadar benziyor. Sen nasıl? Yüzümde bir şey mi var? Dünyada bu kadar saf ve güzel bir kadın mı var? Bir peri gibi. Yanlo'ya biraz benzemenle. Benim eşim olabileceğini sanma. Sana söylüyorum. Ne kadar benzesen de o değilsin. Bu hayatta. Sadece Yanlo ile evleneceğim. Onun dışında başka bir kadına bakmayacağım. Anladım. O zaman hemen bu saraydan defol. Dünkü düğün benim isteğim değildi. Eğer öyle yapmasaydım, Yanlo'yu öldüreceklerdi. Yaptığım her şey Yanlo içindi. Seninle hiçbir ilgisi yok. Veliaht gerçekten fedakarlık yaptı. Neden bu kadar soğuksun? Oh. Yanlo'nun o soğuk ve saf halini mi taklit ediyorsun? Sana söylüyorum, işe yaramaz. Kendini rezil etme. Böyle yaparsan, senden daha da nefret ederim. Kim kendini rezil ediyor? Anlamsız. Veliaht, senin sevgilini hiç görmedim. Onu taklit etmek söz konusu değil. Bu yüzden Veliaht, lütfen. Bana asılsız suçlamalar yapma. Ne yapıyorsun? Beni öldürsen bile. Senden hoşlanmayacağım. Ah. Benim için ipi çözmeye mi çalışıyor? Beni baştan çıkarmadan gitti. Bu gerçekten şaşırtıcı. Kim izin verdi odadan çıkmana? Hangi gözü görmeyen? Senin bağını çözen. Quantite. Onun bağını çözen köleyi hemen saraydan kovun. O çözdü benimkini. O kim? Yeni gelen kadının adı ne? Prens efendim. Prenses Shen ailesinin ikinci kızıdır. Güzel adı Yantang, şu dizelerden alınmıştır. Soğuk gölette binlerce kırmızı yaprak, akşam yağmurlu armut ağacının süsü. Sadece adını sordum. Bu kadar açıklama yapmana gerek yok. Demek prenses çözmüş senin bağını. Anneciğim az önce dedin ya, benim bağımı çözen köleyi. Saraydan kovacaksın diye. Öyleyse lütfen onu hemen kovun. Gözümü dolduruyor. Sevgili oğlum, Lantang baban ve benim. Özenle seçtiğimiz prensesin. O bir köle değil. Resmi nikahla aldığın eşin, Ning Sarayı'nın. Gelecekteki hanımefendisi. Onu kovmak mı istiyorsun? Ben seni kovmayı düşünüyorum. Eğer bir daha o Yanlo'yu aramaya gidersen, babanı çağırıp seni prenslikten azlettireceğim. Atletsin. Zaten bu prensliği istemiyorum. Bu boş unvanları umursamıyorum bile. Sadece Yanlo'yu önemsiyorum. O benim her şeyim. O kadın çoktan başka bir erkekle yatmış. Hatta onun çocuğuna hamile kalmış. Yine de seni evlenme teklifine zorluyor. Bu kadar entrikacı bir kadını, ölsem bile, asla bu eve sokmam. Evlenme teklifi benim isteğimle oldu. O beni zorlamadı. Başkasının çocuğuna hamile kalması da onun tercihi değildi. Ona zorla sahip olundu. Araştırdım. 6 aydır birisiyle gizlice birlikteymiş. Hamile kaldıktan sonra bile onunla evlenmeyi umuyormuş. Hiç çocuğu aldırmayı düşünmemiş,
Sırf bu çocuk sayesinde. Zengin bir aileye girmeyi planlıyormuş. Çocuğu aldırmadı çünkü iyi kalpli biri. Saraydan başka, Ning sarayından daha zengin mi var? Evlenme teklif etmeme rağmen kabul etmedi. O asla zenginlere yaranmaya çalışan biri değil. Eğer bu saçmalığa devam edersen, o iki canın yok olmasına da göz yumarım. Anne, Dışarı çık. Prensesle iyi geçin. Onunla çoluk çocuk sahibi ol. O rahibenin yaşamasına izin verebilirim. Ama ondan hoşlanmıyorum. Peki o senden hoşlanıyor mu? Şu an tüm başkent seninle dalga geçiyor. Başka kızın sana bakacağını mı sanıyorsun? Seninle evlenmek istiyorum. Jaman Tank olmasaydı, ailesi zorlamasaydı senin gibi bir aptalı seçer miydi? Tüm dünyada. Sadece senin Yanluo'nun başına gelmiş, sadece o acınası. Başka kimse acınası değil. Düğün gününde duvağını açmamışsın. Evlilik törenini yapmamışsın. Gelini bırakıp gitmişsin. Onu dedikodu ve alay konusu yaptın. O acınası değil mi? Buna rağmen Vantang'dan tek bir şikayet duydun mu? İpi çözersen senin onu terk edeceğini biliyordu. O Yanluo'yu bulmaya gideceğini. Yine de çözdü. Bu hoşgörüsü ve geniş yürekliliği. Ona iyi davranmanı hak etmiyor mu? Ben... O zaman ona tazminat ödeyemez miyim? Ama gerçekten onunla eş olamam. O zaman ona nasıl tazminat ödemeyi düşünüyorsun? Henüz düşünmedim. Bunu sonra konuşuruz anne. Lütfen Yanluo'yu serbest bırak, hamile. Hiçbir şok kaldıramaz. Lütfen onu bana geri ver. Bilmeyen biri onun çocuğunun senin olduğunu sanar. Yanluo'yu serbest bırakabilirim. Ama yarın Yantank ile dönüş ziyaretine gitmelisin. Ona yüzünü tamamen kurtarmalısın. Aynı zamanda bizim prenslik ailesinin de yüzünü kurtarmalısın. Tamam, onunla dönüş ziyaretine giderim. Prens. Seninle dönüş ziyaretine giderim. Teşekkür ederim prensim. Bana teşekkür etme, seninle dönüş ziyaretine gidiyorum. Sadece Yanluo için. Şimdi Yanluo annemin yanında. Görevimi tamamlamalıyım ki annem onu bana geri versin. Anladım, hadi gidelim. Düğün gününde seni alay konusu yaptığım için gerçekten özür dilerim. Ama bu benim niyetim değildi. Anneme kızgındım, bu yüzden öfkemi sana yönelttim. Prensim, lütfen üzerinde durma. Senin zorlukların var, biliyorum. Nasıl hiç umursamıyor gibi? Yoksa senden hoşlanıyor mu? Jaman Tank olmasaydı, ailesi zorlamasaydı senin gibi bir aptalı seçer miydi? Yoksa gerçekten benden hoşlanmıyor mu? Aslında sen ve Yanluo hiç benzemiyorsunuz. O asla bu altın ve gümüş gibi dünyevi şeyleri umursamazdı. Üstüne üstlük kafama bu saçma sapan şeyleri yığmıyorum. Bugün ailemi ziyarete gidiyorum. Yoksa fakir gibi mi giyinmem gerekiyor? Bu aşk manyağının beyni mi yok? Ama madem bu altın gümüş gibi bayağı şeyleri seviyorsun. Depomda bir sürü var. İstediğini seçebilirsin. Bunu sana tazminat olarak veriyorum. Ciddi misin? Tabii ki, ne de olsa Yanluo. Bunları sevmiyor, boşuna duruyorlar. Ben sıradan bir insanım. İleride Chuyanluo'nun sevmediği. Altın gümüş gibi bayağı şeyleri bana verin. Yanlış anlama, bunları sana veriyorum. Seni sevdiğimden değil, anneme söz verdiğim için. Sana tazminat verecektim. Kalbimde sadece Yanluo var. Ona söz verdim. Bir gün onu eve getireceğim. Biliyorum. Ben de Yanluo'ya söz vermiştim. Ömrüm boyunca sadece ona iyi davranacağım. Çocuğu doğduğunda. Onu kendi çocuğum gibi büyüteceğim. Başka bir kadınla çocuk yapmayacağım. Ne güzel, umarım dediğini yaparsın. Bu kadın tahta gibi mi? Dedim ki başka bir kadınla. Çocuk yapmayacağım. Anladı mı? Vuaner, birkaç gün görmedim. Nasıl bu kadar zayıfladın? Kocan geceleri. Çok mu yoruyor seni? Anne, henüz gerdek yapmadık. Neden?
Kayınvalidem izin vermiyor. Yuhe henüz sınavı kazanamadı. Kadınlarla vakit geçirmemeli, sınavı kazandıktan sonra. Gerdek yapabiliriz. Yoksa Yuhe'nin şansını kötü etkiler. Şu cadı karı saçmalıyor. Bu yaşıma kadar. Böyle saçma bir şey duymadım. Ama Yuhe çok saygılı. Annesine karşı gelmek istemiyor. Ne zaman yanına yaklaşsam uzaklaşıyor. Sanki ben nefret edilen bir şeymişim gibi. Ne? Nasıl olur da sana böyle davranırlar? Onlarla konuşacağım. Gitme. Yuhe ileride başarılı olacak. Şimdiki zorluklar geçici. Neyse, anne. 3 gündür neredeyse hiçbir şey yemedim. Hadi bana bir şeyler getir. Liao ailesi yemek yiyecek kadar bile fakir mi? Peki o kadar paran varken neden kendin almıyorsun? Aldım. Ama kayınvalidem. Hepsini kayınbiraderlere ve baldızlara dağıttı. Ben yiyemedim. Hatta çeyizimden bir sürü şey çaldılar. Rezillik, tam bir rezillik. Polise gitmelisin. Polise gidemem. Yuhe'yi kızdırırım. Onun başarılı olmasını bekliyorum. Üstelik şu anda bu konuyla ilgileniyor. Bana kızdı. Kardeşlerinin çok anlayışlı olduğunu söyledi. Çeyizimi çalmaları mümkün değil. Kesin benim hizmetçim çalmıştır. Zavallı kızım. Ne tür bir aileye gelin gittim böyle? Hanımefendi. Ning Wang'ın arabası yakında gelecek. Galiba. İkinci hanımefendi dönüyor. İkinci hanımefendi. Geri dönmüşse dönmüştür. Sen karşıla onu. Veliaht Prens. Onunla birlikte gelmez ki. Yoksa annemin onu karşılamasını mı bekliyorsun? Veliaht Prens. Gerçekten gelmeyecek mi? Tabii ki gelmez. Düğün zamanında bile. Zorla gelmişti. Hatta duydum ki gerdek bile geçirmeden kaçmış. Şimdi kesin o rahibeyle birliktedir. İyi o zaman. Git. Shen Wan Tang'a söyle, yan kapıdan girsin. Ana kapı yeni temizlendi. Geçişe uygun değil. Peki. İkinci hanımefendi. Lütfen benimle yan kapıdan girin. Yan kapı mı? Ana kapı yeni temizlendi. Açmak uygun değil. İkinci hanımefendi. Sanırım sorun etmezsiniz. Madamcı bana zorluk çıkarmak istiyorsa bugün taşı kendi ayağına düşürecek. Benim için sorun değil. Ama Veliaht Prens'in kabul edeceğini sanmıyorum. Frau Veliaht Prinz. Ben Veliaht Prensim, Veliaht Prensesle birlikte geldim. Shen ailesi sadece bir hizmetçiyle mi karşılayacak? Üstelik yan kapıdan mı gireceğiz? Hiç mi adabınız yok? Hemen hanımefendiye haber vereyim. Lütfen bekleyin Veliaht Prens. Veliaht Prens bilmiyor olabilir, ben bu ailenin üvey kızıyım. Bir hizmetçinin karşılaması bile büyük lütuf. Ana kapıyı açmamaları da alışıldık bir durum. Üvey kız olduğun doğru. Ama sen prensliğe gelin gittin. Bu ziyaret de prensliği temsil ediyor. Saygısızlık etmeye cesaret ederlerse kendi sonlarını hazırlarlar. Ayrıca üvey kız ne olmuş? Kendini bu kadar mı küçük görüyorsun? Yan Luo da üvey kız. Ama her zaman gururlu davrandı. En iyisine layık olduğunu biliyordu. Sevgilisiyle gizlice buluşup hamile kaldı. Ailesi onu rahibe olması için manastıra gönderdi. Bunun nesi gurur duyulacak bir şey. Veliaht Prens merak etmeyin. Shen ailesi sizin geldiğinizi bilseydi büyük bir karşılama yaparlardı. Az önceki davranışları sadece bana yönelikti. Yani Shen ailesi böyle mi davranıyor? Güçlüyü yüceltip zayıfı ezmek. Geldiğimi bilmeseler bir yüz, bildiklerinde başka bir yüz mü gösteriyorlar? Evet, öyle. Veliaht Prens, belki içeri girelim. Girmeyeceğim. Bugün beni karşılayacak biri yoksa bu eve adımımı atmam. Görünüşe göre birazdan eğlenceli bir şeyler olacak. Bu Ning Prensi'nin oğlu değil mi?
Shen ailesi onu dışarıda bırakmış. Bu çok büyük bir cüret. Prens bile alçak gönüllülük edip geliniyle birlikte geri dönmüş. Shen ailesi ne yapıyor böyle? Bey Shen. Ya görevini istemiyor ya da hayatını. Sonra seninle birlikte gidip bakarız. Hanımefendi, kötü haber. Uğursuz şey. Kızım burada çok iyi. Kim sana bu kadar terbiyesizce içeri girmeyi söyledi? Bu uğursuz şeyleri söylüyorsun. Yine anne. Tokatla. Tamam, hanımefendi. Viangyu, terbiyeni bu kadar mı kötü öğrendin? Dövülmeyi hak ediyorsun. Hanımefendi, hizmetçi hata yaptı. Bir daha yapmayacağım. Ne ağlıyorsun? Kulaklarımı tırmalıyorsun. Yine anne, tekrar vur, terbiyeyi öğrenene kadar. Tamam, hanımefendi. Bir daha yapmayacağım. Hata yaptım. Lütfen bağışlayın hanımefendi. Hanımefendi, bir daha yapmayacağım. Hata yaptım. Bir sürü kan kokusu. Dayanılmaz. Tamam. Dışarı atın. Kızımı korkutmasın. Efendi. Bu da ne? Bu hizmetçi çok dikkatsiz. Vuaner bugün geri döndü. O ise kötü haber diyor. Hiç terbiyesi yok. Bence terbiyesi olmayan sensin. Prens, Mantang'la birlikte geri döndü. Kapıda kimse karşılamıyor. Evi böyle mi yönetiyorsun? Beni öldüreceksin. Ne? Ne diyorsun? Prens mi? Dantang'la birlikte mi döndü? Olamaz. Prens şu anda. Chuyanlu'nun yanında olmalıydı. Prens şu anda kapıda duruyor. Hala olamaz mı diyorsun? O kadar insan görüyor. Shen ailesi neredeyse başkentin alay konusu olacak. Ning prensi oğlunu böyle. Dışarıda bıraktığımızı öğrenirse kariyerim biter. Biz büyüğüz. O prens bile olsa. Bizim onu karşılamamız gerekmez. Sen kimsin? Prens kim? Ona büyüklük taslıyorsun. Haddini bil. Sen nesin ki? Neden? Geçmiş hayatımdan farklı. Sorun nerede? Xia Jingyuan gerçekten geldi. Geçmiş hayatımda, konaktaki ilk yılımda, neredeyse hiç görünmemişti. Nasıl oldu da Shen Mantang için geldi? Artık farklı olacak. Demek ki Shen ailesinde hala canlı insanlar varmış. Yanlış yere geldiğimi sanmıştım. Boş bir eve geldim. Bekledim. Kimse çıkmadı. Evdekiler yemek hazırlığıyla meşguldü. Veliahtın geldiğini bilmiyorduk. Lütfen buyurun içeri. Tanger, nasıl bu kadar kuralcı olabiliyorsun? Böyle sıcak bir günde veliahtı dışarıda bekletiyorsun. Hasta olursa ne yapacağız? Baban haklı. Bay Shen, ne büyük otoriteniz varmış. Benim önümde. Kızını azarlıyorsun. Bana cesaret edemeyip ona mı çıkışıyorsun? Onu azarlayarak bana mı mesaj veriyorsun? Veliaht yanlış anladı. Öyle bir niyetim yoktu. Veliaht çok değerli. Tanger seni içeri davet etmedi. Bu çok ayıp oldu. Dayanamayıp birkaç söz söyledim. Lütfen buyurun içeri. Evet. Veliahtın gelmesini sabırsızlıkla bekliyorduk. Şimdi gerçekten geldiğiniz için çok mutluyuz. Gelmemi bekliyordunuz. Pek öyle görünmüyor. Ana kapıdan bile girmeme izin vermediniz. Sadece yan kapıyı kullanmama izin verdiniz. Beşin, Benzerei Biele. Yan kapı kullanmadım. Shen ailesinin kapısı. Saray kapısından daha mı değerli? Ne? Kim veliahtı yan kapıdan geçirmeye cesaret eder? Aklını mı kaçırdın? Mutlaka hizmetçilerden biri aklını kaçırmış. Sonra kesinlikle cezalandıracağım. Tanger. Veliaht, dışarıda bu kadar bekledi. Hala. İçeri davet etmiyorsun. Normalde en anlayışlı ve en zeki sensin. Şimdi neden böyle dona kaldın? Anne.
Niye böyle çimdikliyorsun? Bana evdeyken babaya, evlenince kocaya itaat etmeyi öğreten siz değil miydiniz? Şimdi Tanger evlendi, doğal olarak her şeyi kocasının sözüne göre yapıyor. Bu kadın nasıl bana kocam diyebilir? Neyse. Karakteri bu kadar zayıf. Eğer herkesin önünde düzeltirsem, yüzüne bakamaz hale gelir. Sen hala onu çimdikliyorsun. Hayır. Sadece elim biraz ağır geldi. Eve dönüyoruz. Emredersiniz veliaht. Baba. O zaman kızın gidiyor. Veliaht, lütfen bekleyin. Evde yemek hazır. Yemeğinizi yiyip öyle gitseniz olmaz mı? Moji, gerçekten ismin gibi yavaşsın. Beyefendi arabaya bindi, hala hareket etmiyorsun. Kim engel olmaya çalışırsa, kırbacıyla cezalandır. Emredersiniz. Hımph. Efendi, Lantang çok saygısız davrandı. Öylece gitti. Bir de Veliaht Prens. Niye bu kadar sinirli? Az önceki kırbaç. Yüzün mü kaldı? Tüm bu olanlar senin yüzünden. Yüzümü yerde süründürdün. Bir de sen. Hep sen kışkırtıyorsun. Bir daha akılsızca fikirlerle gelirsen. Bu eve geri dönme. Shen Wan Tang. Veliaht Prens, buyurun. Yanlış anlama, az önceki. Senin için değildi. Sadece Shen ailesinin tarzına katlanamadım. Shen ailesinin tarzına. Endişelenme Veliaht Prens, biliyorum. Kendimi kandırmam. Az önce herkesin önünde düzeltmedim. Bundan sonra bana kocam diye hitap etme. Ya yanlı o yanlış anlarsa? Benim kabalığımdı, tekrarlanmayacak. Ayrıca Bitmemiş gibi. Veliaht Prens'in başka emri var mı? sürekli bu ezik halde durma. Hiç otoriten yokmuş gibi görünüyor. İnsanın tiksindiriyor. Alçak gönüllüden hoşlanmıyorsa, daha da alçak gönüllü olurum. Veliaht Prens haklısınız. Bu kadın için umut yok. Veliaht Princes, Kanakdayas. Niye bu kadar çabuk döndünüz? Yoksa Yuaner yine fikir mi değiştirdi? Seni aile ziyaretine eşlik etmek istemedi mi? Yanlış anladınız anne, Veliaht Prens benimle gitti ama. Evde kimse karşılamadı, Veliaht Prens dışarıda uzun süre bekledi. Sonunda muhtemelen evde önemsenmediğimi düşündü. Ve beni geri getirdi. Öyle mi? Veliaht Prens dıştan soğuk görünse de içi yumuşak ve sıcak. Haksızlığa uğradığım için tepki gösterdi. Anne, ona minnettarım. 2 yıldır ilk kez oğlumun övüldüğünü duyuyorum. Lantang harika bir çocuk. İyi çocuk. Onun için konuşuyorsun. O sadece bir sorumsuz. Hala kalbindeki teyzeyi hatırlamaktan korkuyordu. Bu yüzden Shen ailesinin evine girmek istemiyor. Veliaht Prens duyguları derin bir insan, sadık kalmayı biliyor. Neyse eve de gittik, ne kadar kaldığımız önemli değil. Shen ailesi sana değer vermiyorsa, ben veririm. Huan, şu gümüş biletini getir. Lantang, konakta sıkılıyorsan.
Dışarı çıkıp gezebilirsin. Ne istersen al. Prensesin eteğine yapışmakta haklıymışım. Zengin olduk, zengin olduk. Teşekkürler anne. Vay canına. Hanımefendi, efendinin özel hazinesinde. Bu kadar çok hazine var. Hangisini beğenirseniz. Hemen taşıyayım. Efendi bana güvenmiyor. Çok alırsam. Prensese şikayet edip açgözlü derse işler kötüleşir. Birkaç parça seçip çıkalım. Ne kadar düşüncelisiniz. Hanımefendi, kötü haber. Efendi dışarı çıktı. Ve Kikin manastırındaki rahibeyi getirdi. Yanılmıyorsam. Önceki hayatta Shao Bingyuan bir yıl boyunca yalvardı. CHU Yanluo ancak o zaman razı oldu. Saraya dönmeye. Neden bu sefer bu kadar erken? O CHU Yanluo çoktan yemin etmemiş miydi? Ömür boyu manastırda rahibe kalacağına. Galiba efendinin evlendiğini görünce dayanamadı. Belki. Endişelenmiyor musunuz? Neden endişeleneyim? Keşke beni rahat bıraksa. Erkekler mi? Altın ve gümüş daha güvenilir. Baba, Alçak herif. Kim getirebileceğini söyledi onu? Yuan, defol gitsin. Üstelik piçine hamile. Senin yatağında yatıyor. İğrençsin. Yanlo'nun düşük tehlikesi var. Çok kan kaybetti. Çok kötü durumda. Onu getirmeseydim. Ölümünü mü izleyecektim? Rezil herif, ölse ne kaybederiz? Onu sen hamile bırakmadın. Neden kurtarıyorsun? Sarayın yüzü kararmadı mı yeterince? Eğer Yanlo ölürse, ben de yaşamam. Sen. Benim oğlum olamazsın. Shao ailesine layık değilsin. Onu kurtaracağım. Artık CHU ailesi onu sahiplenmiyor. Ben de sahiplenmezsem kesin ölecek. Aklını mı kaçırdın sen? Anne, lütfen Zhou başhekimini. Ona baksın diye çağır. Zhou. Zhou başhekimi imparatorun. Özel hekimi, sarayın en gözde cariyeleri bile. Onu zor bulur. Sen nasıl cüret edip de Zhou'yu böyle bir şeye baktırmak istersin? Zhou Tai dışında onu kurtarabilecek başka kimse yok. Lütfen anne, kabul et. "20 yıldır seni büyüttüm. Toplamda 2 kez bana eğildin. İkisi de CHU Yanlo için. Hanımefendi. Anne, Ah, hanımefendi. Anne, hanımefendi. Anne, Veliaht. Yanluo. Veliaht. Sanırım ölmek üzereyim. Saçmalama, endişelenme, bir şeyin olmayacak. Veliaht evlendi. Yanlo sana layık değil. Lütfen beni gönder. Yanlo, o annemin seçtiği biriydi. Ben evlenmedim. Burada huzurla iyileş. İyileşince seninle evleneceğim. Veliaht ciddi mi? Ama prenses kabul etmez. Benimle evlenirsen seni zor durumda bırakmak istemem. Zor durumda değilim. Sen istiyorsan yeter. Hemen bir doktor getirteceğim. Bekle. Bu hayatta başkasıyla evlense bile
Veliaht eşi pozisyonu. Sonunda yine benim olacak. Doktor nerede? Hala gelmedi mi? Beyefendi, adam gönderdim. Aceleyle çağırdım ama saray ile konak arası. Uzak, biraz zaman alacak. Evet. Baba, annem öfkeden bayıldı. Evet. Gelinim akupunktur biliyor, güvenirseniz. Annenize birkaç iğne yapabilir, hızlıca ayılmasına yardım eder. Çabuk uyanmasını sağlar. Akupunktur da mı biliyor? Evet, gelinimin dedesi eczane işletiyordu. Şu an annemin durumu kötü. Ne kadar uzun baygın kalırsa, o kadar zor uyanır. Uyansa bile kalıcı hasar bırakabilir. Lütfen baba, gelinimin anneme iğne yapmasına izin ver. Tamam. O zaman iğneyi yap. Olmaz. Baba, olmaz. Shen Wantang'a iğne yaptırmayın. Annenin hayatını ona emanet edemeyiz. Doktor gelmek üzere, biraz daha bekleyelim. Yüzünle söylüyorsun. Annemi kim bu hale getirdi? Defol git buradan. Baba, cezamı çekerim. Ama annemin hayatıyla oynamayın. Akupunktur bildiğini söylüyor. Gerçekten yapabilir mi? Daha çok genç. Nasıl olur da tedavi edebilir? Annenin neredeyse nefesi kesiliyor. Saray hekimini bekleyemeyiz. Prenses, onu dinleme. Anneni iğneyle tedavi et. Heme. Anne, Prenses, uyandınız. Gerçekten tıp bilgisi olduğunu tahmin etmemiştim. Anne, kendini daha iyi hissediyor musun? Tanger, beni sen mi kurtardın? Anne, durumunuz çok kritikti. Cesaret edip denemek zorunda kaldım. Neyse ki, uyandınız. Merak etmeyin, babamız hekim çağırdı. Saray hekimi gelecek. Prens ve prenses, Vin hekimi geldi. Hemen prensesai moyen iti. Nasıl? Prens, gelmeden önce. Başka bir hekim prensesi muayene etti mi? Biri prensese akupunktur yaptı, bu yüzden uyandı. Demek öyle. Zamanında müdahale edilmeseydi sonuç kötü olurdu. Prenses şu an uyanık olsa da. Nabzı hala çok zayıf. Zamanında tedavi edilmezse ciddi hastalıklar bırakabilir. Prens. Benim tıp bilgim o hekimin altında. Reçeteyi onun yazması daha iyi olur. Onun tıp bilgisi bu kadar mı üstün? Anladım. Bin hekimi, teşekkür ederim. İyi çocuk, bu sefer senin sayende. Tanger, merak etme. Ben hayattayken kimse sana zarar veremez. Annenin sevgisine ve babamın güvenine teşekkür ederim. Anne, Bugün Tanger olmasaydı, muhtemelen öbür dünyada olurdum. Bu yüzden, senin o, Cuyano ile nasıl geçindiğin umurumda değil.
Ama Ning malikanesinde sadece Tanger bir prenses olacak. Gelecekte sadece o hanımefendi olacak. Hastayım. Dinlenmem gerek. Bundan sonra evin yönetimi Tanger'e verilecek. Kim itiraz ederse Malikan Eden Kovolson. Prenses, bunlar prensesin size gönderdiği evin anahtarları ve defterleri. Yarın itibariyle evin yönetimini siz üstleneceksiniz. Dadı, daha yeni geldim ve gençim. Bu sorumluluğu taşıyamam. Prenses dedi ki, siz bu malikanenin gelecekteki hanımefendisiniz. Evin yönetimi er geç size geçecek. Anlamadığınız bir şey olursa ona sorabilirsiniz. Pekala, elimden geleni yapacağım. Annemi hayal kırıklığına uğratmayacağım. Prenses, prens geldi. Onu içeri al eve. Evet. Prens, bir şey mi oldu? Shen Wantang. Yanlıo'yu geri getirdim. Muhtemelen biliyorsundur. Evet, biliyorum. Sormak istediğim, annemi kurtarabildiysen. Ona ne oldu? Şok geçirdi. Karnı ağrıyor ve çok kan kaybetti. Az önce bayıldı. Geçmiş hayatında Chuyan da onun çocuğu. Şimdi değil, Vivin tapınağında kaybedilmişti. Zhenmingguang birilerine ilaç verdirmişti. Neredeyse ikisini de kaybediyorduk. Prens, hamilelikle ilgili konularda iyi değilim, yardımcı olamayabilirim. Başka bir uzman bulmalısın. Anneye iğne yaparken çok becerikliydin. Tıbbi becerilerin mükemmel. Belki Yanlıo'ya yardım edebilirsin. Birkaç iğne yaparak kanamasını durdurabilirsin. O ve annenin durumu farklı, iğne uygun değil. Prens, eğer inanmıyorsan, doktor gelince söylesin. Anladım. Özür dilerim. Tıbbi becerilerini sorgulamak dar görüşlülüktü. Anneyi kurtardığın için teşekkür ederim. Prens, bu benim görevim. Annenin bu kadını prenses seçmesine şaşırmamalı, o gerçekten. Çok özel. Prenses, Vivin tapınağından gelenin çocuğu. Kaybedildi. Çocuk kaybedildi, emin misin? Evet, evet. Bu hayatta neden bu kadar erken olmamalıydı? Zhenmingguang bu sefer ona ilaç vermedi, çocuk nasıl kaybedildi? Saraydan bir doktor daha geldi, onu muayene etti. Evet, doktor az önce gitti. Öyleyse ona yetiş, bir şey sor. Bunu doktora ver. Evet. Prens, çocuğum. Gerçekten kaybedildi mi? Yanlıo, çocuklar tekrar olabilir. Şimdi en önemlisi dinlenmek, ağlamayı bırak. Prens benimle evlenmezse. Bana dokunma, prens herkesten daha iyi bilir. Zorla yapılan şeylerden sonra tüm hayatım mahvoldu. Yanlıo, dedim ya, eğer istersen. Kesinlikle seninle evleneceğim. Prens, ne saçmalıyorsun? Zaten evlisin. Nasıl seninle evlenebilirim ki? Yoksa karını boşayacak mısın? Ben Shen Wantang, hiçbir hata yapmadım. Sebepsiz yere karını boşarsan, onun itibarı ne olacak? Yan Luo. Bir rahatsızlığın mı var? Hekimi çağırayım.
Rahatsız değilim. Hekimi çağırma. Sadece biraz halsizim. Biraz dinlenirsem geçer. O zaman biraz uzan, iyice dinlen. Ne yemek istersin? Mutfağa hazırlamalarını söyleyeyim. Prens, geçen sefer manastıra gönderdiğiniz kuş yuvası çorbası oldukça hafif görünüyordu. Nasıl yapıldığını bilmiyorum. Montag G. Buyur. Mutfağa git, bir kase kuş yuvası çorbası getir. Tamam. Hemen geliyor. Terlemişsin. Sıcak mı geliyor? Prens. Kuş yuvası nerede? Prens, mutfakta yokmuş. Nasıl olur? Sarayda her zaman bunlar bulunur. Benim bilmediğimi mi sanıyorsun? Efendim, mutfak sorumlusu dedi ki, eğer yemek isterseniz, kuş yuvasını kendi paranızla almanız gerekiyor. Annem Shenwand Anga. Birkaç günlüğüne evi yönetme etkisi verdi. O da bana kendi paramla al dedi. Gerçekten kendini prenses sanıyor. Prens, üzülme. Bu prensesin. Bana karşı yaptığı bir şey. Yemeyeceğim. Hemen saraydan ayrılıyorum. Yanlı o. Sadece birkaç kase kuş yuvası çorbası. Moki'ye almasını söylerim. Gerek yok. Aslında çok da istemiyorum. Sadece aklıma geldi dedim. Bana karşı yapılacağını düşünmemiştim. Çok basit düşünmüşüm. Prens, gidiyorum. Yolumuz tekrar kesişirse görüşürüz. Yan Luo. Ah Yanlı o. Hala bu kadar inatçısın. Gel. Prens, bu dünyadaki en iyi erkeksin. Seni yormak istemiyorum. Beni yormuyorsun. Moji, Wingyun binasına git. 10 kilo en iyi kuş yuvası ALV. Yanlı'nın doyasıya yemesini sağlayacağım. Efendim, para. Paramın hepsi sende değil miydi? Efendim, bana bıraktığınız 1000 liang çoktan bitti. Dün gece hekimi çağırmak için 50 liang harcandı, önceki gün. Yanluo Haneman. Viking manastırından çıkarmak için başrahibeye 500 liang verdiniz, 3 gün önce. Yanluo hanımın sağlığını güçlendirmek için. 120 liang daha harcayıp deniz ürünleri aldınız. 4 gün önce yine. Tamam. 1000 liang bitmiş. O zaman gidip 1000 liang daha alsana. Efendim, unuttunuz, artık evin idaresi Veliaht Prenses'te. Para istiyorsanız, Veliaht Prenses'in onayı gerekli. Uine Bu Shenwantang. Yanlı o. Beni bekle. Hemen döneceğim. Gidelim. Emredersiniz. Keşke bu hayata daha geç dönmeseydim. Hiç. Bu çocuğa hamile kalmazdım. Hep Xiao Qingyuan Enzuku. Beni kur yaparken kimliğini açıklamadı. Sadece yakışıklı bir uşak sanmama neden oldu. Yoksa Wen Bey konağının büyük oğluyla evlenmek için çocuğa hamile kalıp zorla evlenmezdim. O burada. Bana neden öyle bakıyor? Fakir uşak. Hizmetçi. Parayı hekime verdim. Her şeyi öğrendim. Rahibe o çocuğu düşürmek için ilaç içmiş. Yani çocuğu istememiş olabilir mi? Siz prensliğe gelince veliahtın onu bırakmasından korkmuş. Ve bu numarayı yapmış. Xia Jingyuan bu büyük aşık. Gerçekten de kandırılmış. Shenwantang. Ne demek istiyorsun? Yiyeceğimi kesmeye mi çalışıyorsun? Moji'yi mutfağa yolladım. Bir kase salyangoz ezmesi bile alamadı. Eğer ev idaresini beceremiyorsan, yetkileri anneme geri ver. Yanlış anladınız veliaht. Hiçbir şeyi kesmedim. Bahçenizin yiyeceği prenslik kurallarına göre. Veliaht her gün salyangoz ezmesi yiyebilir. O zaman neden Moji mutfaktan alamadı? Hatta kendi paramla almamı söyledi. Mutfak işlerini Huan teyze yönetiyor. Veliaht, uşağını mutfağa yollamış. Salyangoz ezmesi istemiş, siz vermemişsiniz. Doğrudur. Prenses buyurdu. Veliaht. Ne yemek isterse kendi parasıyla alacak. Neden? Çünkü veliaht olmak istemediğinizi söylemişsiniz.
Prenses de dileğinizi yerine getirip sıradan biri olmanızı istedi. Artık kendi kendine yetmelisin. Bu konu. Prensesin emri, veliaht prensesle ilgisi yok. Ev idaresi çok zor. Lütfen anlayış gösterin. İnsanlara haksızlık etmeyin. Shen Wantang, Özür dilerim. Seni yanlış anlamışım. Sorun değil, şehzade. Yine de salyangoz çorbası ister misiniz? Bugünkü payımı henüz yemedim. Şehzadeye gönderin. Gerek yok. Seninkini kendine sakla. Moki'ye almasını söyleyeceğim. Efendim, para. Say, Shen Wantang. 1000 liraya ihtiyacım var. Hesaptan alabilir miyim? 1000 lira mı? Dadı, prensliğin kurallarına göre şehzadenin aylık maaşı ne kadar? Şehzadenin aylık maaşı nedir? Şehzade hanım, şehzadenin aylığı 100 liradır. Üstelik bu ay, şehzade zaten 1000 lira aldı. 1000 lira aldı. Şimdi şehzade prensliğe 900 lira borçlu. 900 lira. Ne? Sadece 100 lira mı? Evet. Bu imkansız. Daha önce 10.000 lira harcamıştım. Eskiden eskidir. Şimdi şimdidir. Şehzadenin sorumluluklarını üstlenmek istemiyorsanız. O zaman şehzadenin aylığını da alamazsınız. Prens bizzat emretti. 900 liranın bir an önce iadesini istiyor. Eskiden borçlananlar affedildi. Vermezseniz vermeyin. Benim param bol. Hadi gidelim. Evet. Dadı, gerçekten artık şehzadeye para vermeyecek misiniz? Şehzade hanım merak etmeyin. Prens ve prenses bu sefer kararlı. Şehzadeyi terbiye etmek istiyorlar. Eğer gerçekten yetenekliyse, o utanmaz kadını kendi parasıyla beslesin. O kibirli ve soğuk bayan Cheheu. Jia Jingyuan'ın 5 parasız olduğunu öğrenince. Nasıl bir tepki verecek acaba? Salyangoz çorbası olmadan Yanlıo'ya nasıl açıklayacağım? Ah, doğru. Benim özel bir hazinem yok muydu? Efendim, unuttunuz mu? Özel hazinenin anahtarını şehzade hanıma verdiniz. Anahtarı ona mı verdim? Evet. Peki geri getirdi mi? Hayır. Özel hazineden bir şeyler aldı mı? Aldı. Hem de çok şey aldığı söyleniyor. Bu ne cüret? Annemin sözünü dinleyip ona tazminat vermemeliydim. Neredeyse her şeyi almış olmalı. Ne utanmazlık. O zaman şehzade hanıma gidip eşyaları geri alalım. Benim sözüm altındır. Verdiğim şeyi geri nasıl alırım? Bu çok ayıp olmaz mı? Prens. Yanlo, sen nasıl çıktın buraya? Hemen git, iyice dinlen. Prens. Yanlı o kadar narin değil. Ben o numaracı, yapay hassas kadınlardan değilim. Onlar erkeğin sempatisini kazanmak için. Doğurmanın zahmetini ve kendi çektiklerini abartırlar. Yanlo'nun böyle şeylere ihtiyacı yok. Biliyorum. Sen o sıradan kadınlardan farklısın. Asla bir erkeğe dayanmadın. Tanıdığım en iradeli kadınsın. Az önce prensin hazinenin tamamen boşaltıldığını söylediğini duydum. Bu nasıl oldu? Oh, Yanlo'nun yardım edebileceği bir şey var mı? Önemli değil. Gidip anahtarı geri alayım. Olur biter. Ama prensin hazinesi çoktan boşaltıldıysa. Anahtarı geri almanın ne faydası var? Prens, sen saf kalplisin. Sakın o. Derin hesaplar peşindeki insanlar tarafından kandırılma. Kendi eşyalarını iyi korumalısın. Haklısın. Prens, bu konakta asıl efendi sensin. Efendisinin eşyasını çalan biri varsa, doğrudan kovmak gerekir. er Shen Wantang. Şahsi hazinemi yağmalama açgözlülüğüyle ifşa edersem. Acaba konaktan ayrılır mı? Böylece prenses makamını boşaltır. Yanlo, sen önce git ve iyice dinlen. Ben hemen anahtarı geri alacağım ve sonra. O başkasının yuvasına göz dikmiş kişiyi konaktan kovacağım. O halde Yanlo, prensten iyi haberler bekleyecek. Gidelim. Ocean Montang, gerçekten de hiçbir yere çıkamayan bir piç kızıymış. Daha yeni geldi. Ama Xia Jingyuan'ın şahsi hazinesini boşaltmaya cesaret etti. Birazdan başına gelecekleri görecek. Shen Wantang. Prens efendi, bir emriniz mi var? Shen Wantang. Şahsi hazinemin anahtarını aldın. Neden bana geri vermiyorsun? O benim şahsi hazinem. Senin ona el koyma ya da yağmalama hakkın yok. Biliyorum, o prens efendinin şahsi hazinesi. Bu yüzden sadece prens efendininkini aldım, prens efendinin. Vermediği altın, gümüş ve eşyalardan. Geri kalanına hiç dokunmadım. Öyle mi? Ama hizmetkarların çok şey götürdüğünü söylüyor. Hangi hizmet söyledi? Prens, tanık için birini getirdi mi? Hangi hizmetçi söyledi? Prens tanıklık etmesi için birini getirdi mi? Yüzleştirelim mi? Kim söyledi? Onu buraya getirin.
Bu, küçük sadece bir şey duydum. Sen. Ne olursa olsun, anahtarı geri ver. Prens, depo anahtarınız. Annem tarafından alındı. O benim özel deposum. Neden anahtarı anneme verdin? Annem benden istedi, vermemek elimde değildi. Annem eşyalarına dokunmadı, sadece her şeyi kayıt altına aldırdı. İçindeki her şeyi kayıt altına aldırdı, hepsi bu. Tamam. Şimdi kendim gidip özel depoya bakacağım. Eğer içinde birçok şey eksikse, seni prenslikten kovacağım, bizim prensliğimiz. Senin gibi ahlaksız insanları istemez. Prens, istediğiniz gibi kontrol edebilirsiniz. Gidelim. Hıh. Efendim, deponuz boşaltılmamış, hazineler hala duruyor. O zaman neden depomu boşalttığını söyledin? Efendim, haksızlık. Sadece biraz şey aldığını duydum. Boşalttığını siz söylediniz. Görünüşe göre prenses sizin düşündüğünüz gibi değil. Onu birkaç kez haksız yere suçladınız. Kapa çeneni. İşlerimi sen mi yöneteceksin? Prens, geldiniz. Shen Wantang ne Alm? Prens, çok değil, sadece değersiz birkaç şey. Modası geçmiş altın bilezik ve saç iğneleri. Değerli mücevherlere hiç dokunmadı. Ne? Sadece bunları mı aldı? Prens, prensesin almasına izin vermediniz mi? Yoksa, prenses anahtarınızı mı çaldı? Saçmalama. Ne zaman anahtarımı çalmış? Anahtarı kendim verdim. Prens, yine fikrinizi değiştirdiniz, prensesin aldı. Birkaç şeyi geri mi alacaksınız? Sag mal Lama. Hangi gözünle fikrimi değiştirdiğimi gördün. Sadece birkaç değersiz altın eşya, hepsini aldı. Geri mi isteyeceğim? O kadar cimri miyim? Evet, evet. Şu Shen Wantang'da bir şeymiş. Onu hep haksız yere suçladım. Yine de kızmadı. Hala güzel güzel konuşuyor. Gerçekten takdir edilecek. Annemin onu sevmesine şaşmamalı. Bu kan mercanı en değerlisi, satılırsa. Yanlıo'ya birçok kuş yuvası alınabilir. Ah, prens. Bunu alamazsınız. Beni durdurmaya cesaretin var mı? Burası benim deposum. Ne istersem alırım. Defol. Eğer genç efendi ısrar ederse, bu yaşlı köle sadece prense ve prensese bildirebilir. Beni tehdit mi ediyorsun? Yine tuvalet fırçalamak mı istiyorsun? Bu yaşlı köle cesaret edemez. Ancak prens emir verdi, genç efendi bu kan mercanını prensliğin dışına çıkaramaz. Çıksa bile, tüm başkentte bunu alacak bir dükkan bulamazsınız. Zen. Genç efendi. Yan Luo. Buraya neden geldin? Bu malikanedeki hazineler gelecekte sadece benim olacak. Genç efendinin uzun süre dönmediğini görünce seni aramaya geldim. Salyangoz çorbasını sadece ağzından kaçırdım. Genç efendi üzerinde durmasın. Böyle zor durumda kalacağını bilseydim söylemezdim. Zor durumda değilim. Merak etme. Yakında yiyeceksin. Genç efendi, Gidiyoruz. bunu alamazsınız, genç efendi. Bu. Ha, Bir rehinci bul, bunu rehin ver. 10 kilo en iyi salyangoz al. Unutma. En iyisi olmalı. Efendim, bu bir haraç malı. Bu kalitede. Dünyada ikincisi yok. Rehinci almak istemeyebilir. Rehinci almazsa başka bir yere git. Doğu sokaktaki kara borsa her şeyi alır. Oraya git. Salyangozu mutlaka almalısın. Almazsan seni bugün kovarım. Çabuk. Bekle. Ne oldu? Paha biçilmez bir kan mercanı bu. 10.000 altın bile alamazsın. Xiaoqing Yuan bunu wa azatot. Çok israf, genç efendi. Bu kan mercanı mı? Oldukça ilginç görünüyor. Denizde böyle bir şey çıkacağını düşünmezdim. Yanlo, bu kan mercanını seviyor musun? Sevdiğimden değil, sadece ilginç görünüyor. Montag G. Banafer. Efendim, fikrinizi değiştirdiniz. Bu hazineyi satmayacak mısınız? Yanlo bu kan mercanını seviyor. Onun oynamasına izin ver. Genç efendinin bu içten hediyesi. Kabul edeyim.
Bu kadar çabuk dayanamadın mı? Kibirli değil miydin? Erkeklere güvenmiyordun. Bir kan mercanı görünce ne oldu? Karakteri çökmeye başladı. Efendim, o zaman bu gümüşleri. Bunu sat gitsin. Efendim, asla satılmaz. Bu, sizin doğduğunuz zaman. İmparator tarafından burcunuz işlenerek size hediye edilmiş. Bunu satarsak benim kafam gider. Bu satılmaz, o satılmaz. Yoksa beni mi satalım? Efendim, bana altın ve gümüş eşyalar verebilirsiniz. Bunlar satılabilir ve çok rahat satılır. Beni Shenwan gibi mi sanıyorsun? Ben o altın gümüş hadi şeyleri hiç sevmem. Onları ancak onun gibi basit insanlar sever. Altın falan, gümüş falan. Veliaht. Shenwan Tang o altın gümüş eşyaları seviyor. Evet, o basit biri, bu yüzden onları seviyor. Senin onlardan farklı olduğunu biliyorum. Bu yüzden bu adi altın gümüş eşyaları asla gözüne sokmam, rahatsız etmem. Rahatsız ettiği yok. Altın gümüş eşyalar gerçekten köylü işi. Ama bu şeyler. Merak etme, o kokan adi eşyaları. İleride sadece Shenwan Tang'a atacağım. O zaten öyle biri, basitliğin daniskası. Sadece o adi şeylere layık. Ama sen yanlı o. Sen en asil ve zarif kızsın. Benim tüm sevgimi alacaksın. Shen Van Tang. Benim zerre sevgimi bile alamayacak. Kimsenin sevgini istiyor. Benim altınlarım, mücevherlerim. Eşyalar Cheheo kıza verildi. O zaman salyangoz parası. Neden veresiye deftere yazmıyorsun? Tüm hesabı prensliğe yaz. Hemen git. Hım, Bir muhafız bana öyle bakmaya cüret ediyor. Bekle beni. Veliaht. Bana öyle geliyor ki bu Moji'nin niyeti temiz değil. Bana defalarca çok edepsizce baktı. Yan Luo. Moji 6 yaşından beri yanımda. Bana sadık, sana saygısızlık etmez. Ona güvenebilirsin. Veliaht, onu iftira attığımı mı düşünüyorsun? Yani ben yalan mı söylüyorum? Hayır yanlı o. Ama Moji hadım, kadınlara ilgi duymaz. Belki de çok güzel olduğun için. Dayanamayıp fazladan bakmıştır. En fazla ileride ona baktırtmam. Bu kadar uğraşmaya ne gerek? Direkt kov gitsin. Onu kovmamı mı istiyorsun? Ama etrafımda artık yakın hiç kimse kalmadı. Onu kodarsam. Yok, yapmayayım. Yoruldum. Veliaht çık dışarı. Peki. Yanlı o. Niye yine kanıyorsun? O yüzden herkes bana bakıyordu. Güzelliğimi kıskandıklarını sandım. Meğerse rezil olduğumu görmüşler. Çok utandım. Yan Luo. Veliaht Hanım, size anlatayım. Vivin manastırından gelen kız bugün. Rezil oldu. Beyaz bir elbise giyip, kibirlenerek gezindi. Arkasının kana bulandığını fark etmemiş. Daha düşük yapmış, nerelere koşturuyor. Ne çok enerjisi var. Evet, Kahya bana dedi ki, Biyu Chuyen Luo. Görünüşte sofu. Ama hazinedeki mücevherleri görünce. Gözleri fal taşı gibi açılmış. Veliaht Hanım, Zetsa. Onları çalmak mı istiyor? Merak etme, annem kayıt altına aldırdı. Onu savuşturmak için. Çorbanın kokusu güzel, bir tadayım. Veliaht, neden geldiniz? Yanlı o yine kanıyor. Hekim gıdasını takviye etmek gerek dedi. Bu koku, mantarlı güvercin çorbası. Tek başına bitiremezsen, israf olmaz mı? Ne ilginç, bu savurgan. Veliahttan israf kelimesini duyacağım aklıma gelmezdi. Doğru, çorba epey fazla. Belki siz de bir kase içersiniz. Hadi bir çorba kasesi getir. Baş üstüne. Gerek yok, tencereyi direkt götüreyim. Aa, Tenceremi aldı gitti. Ne kadar arsız. Yanlı o. Bak getirdiklerime. ne? Güvercin çorbası.
Tam şimdi içmelisin, birkaç yudum al. Hemen iyileşirsin. Ben salyangoz çorbası istiyorum. Niye güvercin çorbası getirdin? İçmem. Götür onu. Jan Luo, Demedin MI. Salyangoz çorbasını aklına estiğinde söylediğini. Niye şimdi illa onu istiyorsun? Aklıma esti diye umursamaz mı oldun? Sadece bir kase salyangoz çorbası. Eğer veliaht bu küçük ricamı bile yerine getiremezse ben giderim o zaman. Jan Luo, KCMA, Benim Hatam. Bu güvercin çorbası çok besleyici. Birkaç yudum al, tadına bak. Salyangoz çorbası bulamadın da güvercin çorbası nasıl buldun? Bu mutfak özellikle benim için mi yaptı? Bu, Veliahtın benden sakladığı bir şey var. Söylemezsen içmem. söylersem, üzüleceksin diye korkuyorum. Ben o kadar dar görüşlü biri değilim. Neden üzüleyim? Bu güvercin çorbası. Shen Wantang den Alpen. Ama sadece bir kase koydu, geri kalanını. Tamamen ben aldım. Ne yapıyorsun? Xia O King Yuan. Başkasının içtiklerinden artını içmemi mi istiyorsun? Ben Chuyen Luo. Gözünde bu kadar değersiz miyim? Shen Wantang'ın istemediğini alıp vücudunu beslemek için mi kullanıyorsun? Bu onun içtiklerinden artan değil, sadece bir kase koydu. Biraz et koydu, gerisine hiç dokunmadı. Geri kalanına hiç dokunmadı ne demek? Sadece kemik kaldığında mı artan oluyor? Bu bir dilenciyi kovmak gibi. Kendim açlıktan kıvranırken, bir yudum bile içmeden getirdim. O ise hepsini attı. Hatta dilenciyi kovmak gibi dedi. Eskiden onun dünyevi şeylerden uzak olduğunu sanırdım. Şimdi görüyorum ki, öyle değilmiş. Yemek kutusunu fırlatacak kadar gücün var, güvercin çorbasını beğenmeyecek kadar da. Demek ki hala yeterince aç değilsin. Acıktım. Yiyecek aramaya gidiyorum. Sen bilirsin. Xia O King Yuan. Eğer benden hoşlanmıyorsan, o veliaht eşini sevdiğini söyleyebilirsin. Neden beni küçük düşürüyorsun? Senin diğer erkeklerden farklı olduğunu sanıyordum. Şimdi görüyorum ki, onlardan hiçbir farkın yok. Hepsi yeniye düşkün, sorumsuz. Tüm o yeminler yalandı. Eğer sen bile böyle davranıyorsan, yaşayacak bir şeyim kalmadı. Yanlo, sakın kendine zarar verme, seni küçük düşürmedim. Böyle yapalım. Bundan sonra mutfak sana özel yapsın, olur mu? Onun verdiği şeyleri içmem. Bana zehir vermesinden de korkuyorum. İnsanlara karşı tedbirli olmak gerek. Öyle değil. O öyle biri değil. Hala onu savunuyorsun. Kendisi içti, nasıl zehirleyebilir? Xiao King Yuan gerçekten de o kadara bu kadar güveniyor. Görünüşe göre Shen Wantang'la görüşmem gerekiyor. Hadi gel, beni yakala. Yavaş o el, hadi gel. Bana tırtıl koyup beni korkutacak kadar cesurmuş. Hıh. Bak seni dövecek miyim? Hadi gel, beni yakala. Hadi beni yakala, kabuk, yavaş o el, hadi gel. Nasıl yürüyorsun? Gözün mü yok? Bu şehzade değil mi? Şu geri getirilen kız mı? O buraya nasıl geldi? Elbisem kirlendi. Benim için yıkayıver. Eğer bir damla kan lekesi kalırsa, şehzade seni satar. Ben şehzade gelininin nedimesiyim. Sadece şehzade gelininin emirlerini dinlerim. Eğer elbisen kirlendiyse, şehzadeye veya başka birine gidip yıkatabilirsin. Nedime de hizmetçi değil mi? Hizmetçiysen. Sana iş verince reddetme hakkın yok. Şehzade gelinini öne sürüp beni baskılamaya cesaret etti. Ondan korkar mıyım sanıyor. Bu gürültü de ne? Tekmester Shen Mingxuan. O asıl kız bile benimle baş edemedi. Bu piç kız. Hiçbir şey ifade etmez. Sen şehzade gelini misin? Elbisem kirlendi. Nedimen benim için yıkasın. Bu kadar cimri olamazsın değil mi? Üzgünüm Cheo hanım, ben. Oldukça cimri biriyim. Elbisemi atmaya cesaret etti. Benim avluma gelip cüretkarlık yapabiliyorsun. Ben de bir elbise atıyorum. Oldukça kibar davrandım. Shen Wantang.
Kendini gerçekten konağın hanımı mı sanıyorsun? Şehzade tahta geçtiğinde. Bu konakta kalıp kalamayacağın belli bile değil. Yanlo, buraya nasıl geldin? Şehzade, sonunda geldiniz. Seezade Gelini. Ne oldu? Sana kötü mü davrandılar? Buradan geçiyordum. Nerede giysi değiştirebileceğimi sormak istedim. Ama şehzade gelini beni görür görmez elbisemi yere attı. Üstüne de 2 kez bastı. Eğer beni istemiyorsa, giderim o zaman. Shen Wantang, bu çok fazla. Daha önce senin olgun biri olduğunu düşünmüştüm. Ama senin bu kadar dar görüşlü olduğunu bilmiyordum. Şehzade, yalan söylüyor. Az önce kırlı elbiselerini bana attı. Yıkamamı istedi. Ben hanımımın nedimesiyim. Böyle mantıksız bir isteği nasıl kabul edebilirim? Şimdi, bir hizmetçi bile bana saygısızlık edebiliyor. Ölsem daha iyi. Normalde hizmetçilerinizi böyle mi şımartıyorsunuz? Hemen Yanlo'dan özür dilemesini sağla, yoksa onu prensin evinden kovarım. Bu benim çeyiz hizmetçim. Prensin onu kovmaya hakkı yok. Ayrıca prensin getirdiği kişiyi lütfen iyi gözetin. Her yerde sorun çıkarmasın ve sonra suçu başkasına atmasın. Shen Wantang normalde çok nazik konuşur. Bu onun ilk kez öfkelendiği an. Yoksa ona haksızlık mı ettim? Prenses, prensin evine gelip yalnız kaldığı için. Bana kırgın olması normal. Şimdi taşınıyorum. Sizi ve prensi rahatsız etmeyeyim. Yan Luo. Onunla öyle bir ilişkim yok. Peki beni haksız yere suçladıklarında sen de onlara inandın mı? Ben. Seni önce eve götüreyim. Dinlenirsin. Hadi gidelim. Prenses, Ev yöneticisine söyle, prensin avlusundaki işlerle. Artık ilgilenmeyecekler. Hizmetçiler ve yaşlı kadınlar da giremez. Temizlik yapılmayacak, su getirilmeyecek. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın. Ama o gelip sorun çıkarırsa, o zaman ben de nazik davranmam. Yuaner ve Chuyanluo. Dün kavga ettiler. Öyle mi? Daha önce, prensin avlusundaki tüm hizmetkarları geri çekmiştin. Yuaner af die Lady EMA onu koftum. Çok geçmeden, o Chuyanluo, hizmetçi olmadığı için Yuaner'le kavga etti. Yuaner başta onun her dediğini yapıyordu. Neredeyse onun hizmetçisi oldu. Ama sonra birden öfkelendi, çok fazla talep ettiğini ve hizmet etmesinin zor olduğunu söyledi. Fakir çiftlerin her şeyi üzücüdür. Onlar çift olmasa da. Aynı mantık geçerli. Yuaner küçüklüğünden beri şımartılarak büyüdü. Hiç böyle zorluk çekmemişti. Acaba ne zaman? Chuyanluo'nun gerçek yüzünü görecek. Prenses, ailenizden Shen Hanım. Sizi görmeye geldi. Dedi ki, sizinle konuşacak önemli bir mesele var. Shen Mingguan, o neden geldi? Siz konuşun. Dadı, onu benim odama götür. Emredersiniz. Vay canına, kız kardeşim. Prensin evine gelince lüks alışkanlıklar edinmişsin. Karış karış altın değerindeki bulut desenli kumaştan elbise yaptırmışsın. Böyle savurganlık. Prensliğin hazinesini tüketirsin. Abla, yanlış anladın. Bu elbiseyi ben almadım. Bana annem tarafından hediye edildi. Ablacığım, kayınvaliden sana renkli bulut kumaşı hediye etmiyor mu? Prenses sana nasıl bu kadar güzel bir şey hediye eder? Üstelik veliaht seni hiç sevmiyor. Veliaht bana çok iyi davranıyor. Annem de beni kendi çocuğu gibi görüyor. Kardeşim, numara yapmayı bırak artık. Dışarıda herkes konuşuyor. Veliaht, Chuyanluo Yusaraya altert. Seni boşayıp onunla evlenecek, ablan olarak endişelendim. Bu yüzden seni görmeye geldim. Öyle mi? Veliaht beni boşayıp Cheo kızıyla mı evlenecek? Bunlar dışarıdaki insanların uydurduğu şeyler, bazıları. Veliaht eşinin mutluluğunu çekemeyip kasıtlı olarak dedikodu yapıyorlar. Aldırma bile. Abla duydun mu? Umarım bundan sonra dedikodulara inanmazsın. Ve yaymazsın. Huan teyze nasıl oldu da? Shen Wantang'a bu kadar kibar davrandı, geçen hayatta. Bu yaşlı kadının elinde çok çektim.
Köpek gibi azarlandım. Nasıl oldu da tavır değiştirdi? Teyzeciğim, kız kardeşim evde çok beceriksizdi. Arada bir kaza yapar azar işitirdi. Şimdi saraya geldi. Bu eski huylarından kurtulamadı. Lütfen teyze. Ona sıkı bir terbiye verseniz de sarayın yüzünü kara çıkarmasın. Veliaht eşi akıllı ve zeki, prens ve prensesin. Hatta tüm sarayın sevgisini kazanmış, şimdi evin idaresini elinde tutuyor. Sarayı düzene soktu. Veliaht bile onu öve öve bitiremiyor. Senin gibi dışarıya gelin giden birinin burada ahkam kesmeye hakkı yok. Ne diyorsun? Prenses evin idaresini ona mı verdi? Bu nasıl mümkün olabilir? Hanımefendi kendine örnek alıyor herhalde. Sen aptal olduğun için kayınvalidende sevilmedin, evi idare edemedin. Herkesin senin gibi olduğunu sanıyorsun. Sen değişmemişsin. Hiç değişmemişsin. Hala bu kadar sevimsizsin. Hanımefendi, beni daha önce gördünüz mü? Ama hiç hatırlamıyorum. Hanımefendi gerçekten de çok sıradan, görüp unutulacak biri. Bizim veliaht eşimiz gibi değil, olağanüstü zeki ve yetenekli. Bir kez görünce unutulmayacak biri. Shen Van Tang. Evi böyle mi idare ediyorsun? Bir teyze. Bana karşı saygısızca konuşuyor. Sen bir şey yapmıyorsun. Dikkat et sonra. Burnunun üzerine çıkıp seni ezerler. Abla, teyze saraydan gelen eski bir hizmetkir. Veliahtı bile o büyüttü. Ondan öğüt alman bir şeref. Senin için bir onurdur. Burada hava atmayı bırak. Evin idaresini alsan bile yine bir gülünç durumdasın. Düğün gecesi damat duvağını açmadı. Seni gelin olarak tanımadı. Bırakıp kaçtı. Düğünden birkaç gün sonra sevdiği kadını saraya getirdi. Özenle ilgilendi. Görünüşe göre veliaht seni hiç umursamıyor. Hatta senden nefret ediyor. Veliaht eşinin yerini aldığın için senden nefret ediyor. Sevdiği kadın için. Seni ne zaman öldüreceği belli olmaz. Sag mal Lama. Kim dedi veliaht eşini öldüreceğimi? O neden burada? Veliaht, benden ne istiyorsunuz? Düğün gecesinde onu terk ettim. Ona bu kadar zarar verdiğimi bilmiyordum. Sadece dışarıdakiler onunla dalga geçmedi. Ailesi bile onun yaralarını deşti. Sana bu kadar zulmettiğim için özür dilerim. Ama merak etme, seni asla öldürmeyeceğim. Şimdi de gelecekte de, ne zaman yaşarsam, seni her zaman koruyacağım. İmkansız. Ona bu kadar iyi davranamazsın. Cheheu Yanlo için. Shen Yantang'ı öldürmeliydin. Neden? Neden bu sefer farklı? Sen veliaht eşinin ablasısın. Ama burada onu açıkça korkutuyorsun. Benim sarayımın veliaht eşine. Kim senin karışmana izin verdi? Hemen evine dön. Gözümüzün önünden kaybol. Bu nasıl iş? Misafiri uğurla. Büyük hanım Shen, buyurun. Geçmiş hayatta, Xiao King Yuan bana hiç güzel bir söz söylemedi, gülümsemedi bile. Ama şimdi, Shen Wan Tang a gülümsedi. gidelim. Shen Van Tang, teşekkür ederim. Bu parayı sana borç olarak veriyorum. İleride, kat kat geri ödeyeceğim. Veliaht, paranın basit bir şey olduğunu düşünmüyor musun? Eskiden bir şey alacak olsam hizmetkarlarım alırdı. Hiçbir zaman bu şeylerin ne kadar pahalı olduğunu bilmezdim. Altın ve gümüş gibi basit şeyleri taşımayı da sevmezdim. Yanlo da öyle. Saçını topladığı tokayı bile. Ben kendim oydum ona. Yanlo gerçekten çok asil ve özel bir kız. Gerçekten günümüzün nadir insanlarından. Veliaht, bundan sonra ona daha çok tahta tokalar hediye etseniz yeter. Kesinlikle çok sevinecektir. Sakın ona altın ve gümüş gibi basit şeyler vermeyin, yoksa veliahtın onu anlamadığını düşünür. Merak etme. Ona asla bu tür basit şeyler vermeyeceğim. Bundan sonra bu tür şeyleri sana vereceğim. Veliaht çok haklı. Bu altın ve gümüş gibi basit şeyleri bana verebilirsiniz. Prenses, neden hala parayı prense ödünç verdiniz? Prenses ağzıyla prensle ilgilenmeyeceğini söylüyor ama aslında çok üzülüyor. Eğer işi tamamen kesersem muhtemelen mutlu olmayacak. Üstelik
O benim üstüm, onun isteklerini tahmin etmeliyim. Ki bu sarayda ayakta kalabileyim. Demek böyle. Neden o? Akmask Xiao Qingyuan. Shen Wantang'a kibarca davranabiliyor da. Liao'yu benden kaçıyor. İnanmıyorum. O ve Shen Wantang. Geçmişte güzel bir hikaye yaratabildiyse ben de yapabilirim. Ne oldu kocacığım? Seni ders çalışmaktan yorulmuş görünce omuzlarını ovmak istedim. Gerek yok, sen. Benden uzak dur. Biz karı kocayız. Acaba yine seni nerede memnun etmedim? Neden hep benden kaçıyorsun? En- Oğlum, ne oldu? Çabuk onu götür. Ay. Sınavlar yaklaşıyor. Sana kaç kere söyledim. Oğlumun ders çalışmasını bölme. Sağır mısın sen? Hemen çık dışarı. Bir daha oğlumu baştan çıkarmaya kalkarsan. Ayağını kırarım, dikkat et. Duydum ki prense yine 500 gümüş ödünç vermişsin. Anneciğim, biliyor musun? Prensin haline acıdım, dayanamadım. Anne, bana kızmazsın değil mi? Sen iyi bir çocuksun. Anne nasıl kızabilir ki sana? Doğrusu onun bu duruma düşmesi. Beni de üzüyor. Görünüşe göre bu sefer yaltaklanmam işe yaramış. Prenses eşliğinde Yuaner'in özel hazinesine bir gidin. Birkaç yıl önce imparatorun verdiği ay ışığı bileziğini prensese getirin. Batı'nın hediyesi. Durması boşuna. Ben karar verdim. Prensesin olsun. Teşekkür ederim anne. Prenses, lütfen bu yaşlı kölenin peşinden gelin. Çok güzel. Prensesin bilekleri ince ve bembeyaz. Bu ay ışığı bilezikle çok yakışıyor. Siz burada ne yapıyorsunuz? Ne işin var burada? Yoksa prensin eşyalarını mı çalacaksınız? Hemen gidip ifşa edeceğim. Bu özel hazine artık prensesin kontrolünde. Utanmıyorsan git tabii. Şu ihtiyar cadı, özel hazineyi ele geçirmiş. Ben de gelip bir şeyler alabilir miyim diye bakacaktım. Bayan Cheheu, eğer önemli bir işiniz yoksa. Lütfen gidin. Buradaki eşyalara ne kadar dokunursanız dokunun. Alamazsın bile. Buradaki her şey gelecekte benim olacak. Sadece erken bir göz atıyorum. Neden bu kadar üzülüyorsun? Benim gibi göründüğün için prensin seni seveceğini sanma. Prens geçmiş hayatında da seni sevmedi. Bu hayatta, gelecek hayatta da seni sevmeyecek. Geçmiş hayattan bahsetti, yoksa o da yeniden mi doğdu? Eğer geçmiş bir hayat varsa, prensin sevdiği kesinlikle ben olurdum. Rüya görme. Prens geçmiş hayatında beni sevdi. Hatta aslında prensle evlenemezdim bile. Anlıyor musun? Nasıl evlenemeyeceğimi biliyorsun. Biliyorum. Eğer aklın varsa buradan aldığın şeyleri çıkar. Veya Ah, annemin bana verdiği bu ay ışığı bileziği ne kadar güzel. bu bilezik benim. Nasıl senin elinde? Geri ver onu bana. Shen Mingxuan, onu bana geri ver. Sen nesin ya? Cesaret edip de almaya çalışıyorsun. Shen Mingguan. İsmimi bile yanlış söyledi, görünüşe göre. Kesinlikle yeniden doğmuş. Bu benim. Benim. Geri ver. Seni hırsız. Sen utanmaz bir hırsızsın. Prenses kimliğimi çaldın. Hayatımı çaldın. Şimdi de bileziğimi çalıyorsun. Geri ver onu. Bu imparatorun verdiği bir şey. İmparator dedi ki, bu gelecekteki prensese, sen diyorsun ki bu senin. Layık mısın? Tamam, çok iyi. Sizi hatırlayacağım. Şimdi bana zorbalık ediyorsunuz. Prenses olduğumda. Görürsünüz siz. Sen. Prenses, iyi misiniz?
Yine ne oldu? İyi güzel çay bardağını neden kırdın? Bu bizim son çay bardağımızdı. Onu kırdın. Şimdi neyle çay içeceğiz? Ne demek yine ne oldu? Bu konakta. Büyük bir haksızlığa uğradım. Sormuyorsun bile. Bir çay bardağını mı önemsiyorsun? Ne haksızlığa uğradın? Az önce prensesi gördüm. Bana zorbalık etti. Söylemiştim. Bir şey yoksa. Ona gitme diye. O kadın bana zorbalık etti. Sen benim için konuşmadın. Üstelik ona gitme diyorsun. Beni hiç umursamıyorsun. Dürüst ol. Seni yeterince umursamıyor muyum? Madem beni umursuyorsun, o zaman git Şenvantang'dan. O ay ışığı bileziğini geri al. Aslında bana ait olmalıydı. Ay ışığı bileziğini mi istiyorsun? Evet. Daha önce rüyamda gördüm. Rüyamda uzun süre benimleydi. Ama annem ay ışığı bileziğini. Shenwantanga hediye ettim. Yeşim bilezikleri seviyorsan. Senin için yeni bir tane alırım. Başka bir şey istemiyorum. Sadece ay ışığı bileziğini istiyorum. Eğer bana geri getirmezsen, şimdi giderim. Ama Seyit Saad Efendi. nasıl geri döndün? Sana hizmetçi alıp getirmeni söylemiştim. Birkaç hizmetçi alıp getirmeni söylemiştim. Param kalmadı. Nasıl yine param kalmadı? Daha yeni Şenvantang'dan aldığım 500 lirayı. Şenvantang'dan aldığım 500 lirayı. Sana vermemiş miydim? 500 lirayı harcamak çok kolay oldu. Sadece CEO hanım için iç çamaşırı, dış giysi, ayakkabı ve ipek çorap almak. 230 liraya mal oldu. Ayrıca CEO hanımın her gün yediği kuş yuvası çorbası. En kaliteli kuş yuvası bir öğünde 25 liraya mal oluyor. Bir de doktor çağırmak, ilaç almak. Tamam. Yeter artık. Ne? Şenvantang'dan para mı aldın? Şimdi evin idaresi onda. Ona başvurmazsam kime başvurayım? Şaşırmadım Şenvantang'ın. Beni küçümsemesine. Umurumda değil. Şimdi Şenvantang'ın parasını geri ver. Şenvantang'ın parasını geri ver. Ayrıca ay ışığı bileziğini geri al eve. Yoksa şimdi giderim. Yanlo, lütfen yapma. Ben giderim. Olur mu? Bu prenses için hazırladığım yeni bir ilaçlı yemek. Prensesin sakinleşmesine yardımcı olacak. Bunu mutfağa verip yapmalarını söyle. Şehzade hanım çok düşünceli. Eminim ki hemen emrederim. Şehzade, ne için geldiniz? Shenwantang. Bana ay ışığı bileziğini verebilir misin? Sana başka şeyler verebilirim. Özel hazinedeki değerli eşyalardan seçebilirsin. Kesinlikle zarar etmezsin. Şehzade, bu yeşim bilezik annem tarafından bana hediye edildi. Bir büyüğün hediyesini. Hemen başkasına vermek, annem bunu öğrenirse. Kesinlikle üzülür. Ben. Şehzade, haddimi aşarak söylüyorum. Bu sefer çok ileri gittiniz. Şehzade hanım iyi huyludur. Ama ona böyle davranamazsınız. Önce Çeheu hanım geldi. Ağlayıp bağırarak. Şehzade hanımın bileziğini almaya çalıştı. Şehzade hanım hiç sesini çıkarmadı. Tüm üzüntüsünü içine atıp tek başına sindirdi. Ama şimdi siz de gelip prensesin bileziğini istiyorsunuz. Bu, prensesi sadakatsizlik durumuna düşürmek değil mi? O, tek başına, desteksiz bir şekilde bu saraya geldi. Sadece prensesin sevgisi sayesinde ayakta durabiliyor. Siz defalarca prensesin yüzünü kara çıkardınız. Şimdi de. Ondan. Prensesin verdiği bileziği Yuanluo'ya vermesini isteyeceksiniz. Eğer gerçekten verirse, sadece prenses kızmakla kalmayacak. Saraydaki hizmetkarlar da rüzgarı takip edecek. Bundan sonra kim onun emirlerini dinleyecek? Siz onu ölümüne mi zorluyorsunuz? Ben. O Yuanluo'nun hayatı değerli de. Prensesin hayatı değersiz mi? Neden ona böyle zulmediyorsunuz? O ne yaptı ki? Yaptıkları yeterince iyi değil mi? Prens, Yuanluo'yu daha ne kadar şımartacaksınız? Bugün prensesin bileziğini beğendi. Siz onun için istediniz. Yarın prensesin bileziğini beğenirse, siz yine onun için mi isteyeceksiniz? Peki ya sonra? İmparatoriçenin bileziğini beğenirse, ondan da mı isteyeceksiniz? Ben. Üzgünüm. Önce gidiyorum. Bilezik alınamadı. Sana yeni bir tane alayım. Prens, paran var mı? Ben. Senin paran. Şenvantang'dan borç aldığın paralar. Kesinlikle param olacak. Bu fakir hayata dayanamıyorum. Olmaz. Ben yeniden doğmuş biriyim. Bir şekilde para bulmalıyım. Prens, duyduğuma göre prenses, Wenbo malikanesinin büyük efendisiyle yakın arkadaşmış. Eğer ondan borç istersen, kabul eder sanırım. İleride zengin olunca. Geri ödersin. Haklısın. Yuan Zeng'den borç isteyebilirim. Onun büyük babası Viangna'nın zengin bir tüccarı. Bu akşam
Onu eve davet edip içki içelim. Prens efendi, içki alacak paramız yok. Kendisi getiremez mi? Üstelik birkaç kızarmış tavuk da getirirse. Birkaç sarhoş yengeç, birkaç meze. Misafir davet edip yemek ve içkiyi ondan istemek ne kadar ayıp. Çok utanç verici. Kendi içkisini getirsin. Evet, Moji çok utanmış. İçi sıkıntıdan patlıyor. Bu yüzden bana dert yanıyor. O Chuyanlo çok tuhaf biri. Prensi Wenbo malikanesinin büyük efendisinden borç istemeye teşvik etti. O nasıl biliyor ki karşı taraf kesinlikle ödünç verecek? Yoksa o adamı çok iyi tanıyor mu? Dujuan, git de birkaç zeki uşak bul. Veliahtın avlusundaki hareketliliği izle, bu gece bir şey olursa. Dümdüz anlat bana. Emredersiniz küçük hanım. Jing Yuan, Valahai Hello Olsun sana. Şimdi anladım neden hep kardeşimin. Bayan Cheheo'yu görmesine izin vermiyordun. Her seferi. Bayan Cheheo'nun melek gibi güzel olmasıymış. Bizim senden kapmamızdan korkuyormuşsun. Kardeşim, aslında bugün seni bulmamın sebebi. Başka bir iş daha var. Bana biraz borç para verir misin? Kardeşiz ya, borç falan demeye gerek yok. Yarın hemen adam gönderip köşküne yollarım. Cidden mi? O zaman 10.000 liang istesem de verir misin? Veririm. Neden vermeyeyim? Ama ne kadar vereceğim? Bu senin marifetine bakacak. Ne marifeti? İçki marifeti. Şunların hepsini içersen veririm. An Ben Liang'a. Tamam, lafına sadık kal. Bir sürahi daha olsa bile, ben. Veliaht, iyi misiniz? Çabuk veliahtı alıp çalışma odasına götürün. Nasıl olur da burada uyuyabilir? Her yeri içki kokuyor. Çok pis kokuyor. Bir sürahi daha. Veliaht, dikkat edin. Alçak herif, rolün iyiymiş. Xiaojingyon'u kendi etrafında döndürüyorsun. Gerçekten de prensin konağına sızmışsın. Veliaht hemen yan tarafta. Biz böyle yaparsak iyi olmaz. Rol mü yapıyorsun? Bu gece beni iyi ağırlamazsan. Xiaoqing Yuan'a söylerim. O karnındaki piçin benden olduğunu. Bir de bana yazdığın yüzlerce aşk mektubunu gösteririm ona. Böylece görsün, benim için ne kadar düşkünmüşsün, yaltaklanıyormuşsun. Ona gösteremezsin. O zaman daha ne bekliyorsun? Yuan Bay. Bu sefer sizi bir iş konuşmak için çağırdım. Daha ne zamandan bahsediyorsun? Benimle iş mi konuşacaksın? Bir çeşit meyveli lorlu buzlu tas geliştirdim. Eğer sizin restoranınızda satılırsa kesin büyük kar edersiniz. Sonra kırın 1/3'ünü bana verir misiniz? Olur. Önce beni iyi ağırla. Diğer her şey hallolur. Beyim, uyandınız,
Ama başınız ağrıyor mu? Biraz rahatsız edici. Bu, küçük adamın prensesten aldığı ayılma çorbası. Bir kase iç, başın ağrımayacak. Kim sana ondan ayılma çorbası almanı söyledi? Sana diyorum ki, bir daha onun yanına gitme. Yanlı o bilirse, yine kıskanacak. Üstelik, ayılma çorbası içmeyeceğim. Götür onu. Efendim, küçük adam prensesi savunmuyorum. Ama prenses. Gerçekten çok iyi. Siz ona öyle davrandınız. Küçük adam sarhoş olduğunuzu söylediğinde, tereddüt etmeden, ayılma çorbası hazırlattı. O Cheheo kızısı. Size hiç aldırmadı. Ayılma çorbası hazırlamak bir yana. Size destek bile olmadı. Hara. İçeriye girmenize bile izin vermedi. Küçük adama. Sizi çalışma odasına getirmeyi emretti. Moji, şimdi sen bile arkasından. Yanlı o hakkında kötü konuşuyorsun. Bunu kimden öğrendin? Shen Wantang den M. Yoksa annemden mi? Hiçbiri, efendim. Küçük adam sadece doğruyu söyledi. Yanlı o şu an düşük yapmış, bir ay bile olmadı. Hizmet edemez. Üstelik, zaten onunla aynı yatakta olmamalıyım. O en temiz ve masum kadın. Ona henüz bir statü vermedim. Onun namusunu lekeleyemem. Bu arada, Yanlı o nerede? Küçük adam duydu ki, prensesten para istiyormuş. Para mı? Onun nereden parası olacak? Ah, anladım. Dün gece Yuanzheng bırakmış olmalı. Gerçekten iyi bir kardeşim. Sen ne arıyorsun burada? Hey, ne demek istiyorsun? Prens, size borç verdiğim parayı geri veriyorum. Aralarımız temiz. Bu banknot. Kimden aldın? Tabii ki kendi kazandığım. Sana diyorum, çok yakında daha fazla para kazanacağım. Zengin olacağım. Senin gibi başkasının gölgesinde yaşayan. Zavallı biri değilim. Bu sözü kendine saklaman daha iyi olur. Ben ve prens gerçek bir çiftiz. Prens her gece bensiz yapamaz. Ja Zen? O seninle hiç birlikte oldu mu? Senin yerinde olsam, bu sarayda kalmaya yüzüm olmazdı. Utanç içinde giderdim. Gelsin biri. Buyurun hanımefendi, emriniz? Bu ahlaksız, utanmaz kadını. Alın götürün ve kilere kapatın. Bırak beni. Shen Wantang, Delirden M.I. Zen. Prens beni bir hazine gibi koruyor. Sen nasıl bağlarsın beni? Zen bitten. Öyle mi? Prens geldiğinde göreceğiz bakalım. Kimin bittiğini. Götürün onu. Bırak beni. Shen Wantang, Yanluo ne Rede? Kilere de. Kim verdi sana onu kilere kapatma hakkını? Ne cüretle? Hemen serbest bırak onu. Getirin şu kadını. Birkaç gün evi idare ettin diye kendini ne zannettin? Artık kim olduğunu unuttun galiba. Sana söylüyorum. Yanluo'nun prenses unvanı olmasa bile. Kalben o senden 1000 kat, 10.000 kat daha değerli. Şimdi defol git bu konaktan. Bizim konak. Senin gibi görünüşte hoşgörülü, gizliden kıskanç insanları istemiyor. Prens beni 3 törenle 8 kişinin taşıdığı sedanla aldınız. Gitmemi istiyorsanız bana boşama kağıdı verin. Ama 7 sebepten hiçbirini işlemedim. Prens, bu boşanma sebepsiz olacak galiba. Zen. Sen keyfi ceza veriyorsun. Ahlaken kusurlusun. Sadece bu bile. Seni boşamam için yeterli. Wing Yuan, hayatım boyunca. Seni bir daha göremeyeceğimi sanmıştım. Neden şimdi geldin? Çok korktum. Yanluo, bir yerin acıdı mı? Sana vurdular mı? Vurmadı. Ama beni kilere kapattı. O kiler çok pis ve dağınıktı. Zifiri karanlıktı ve fareler vardı. Bu, bana vurmaktan daha korkunçtu. Bütün bunlar senin eserin. Bilmiyor musun? Yanluo'nun karanlıktan ve farelerden korktuğunu. Neden ona böyle yaptın? Prens, dün gece nerede uyudunuz? Cheheu kızıyla mı birlikteydiniz? Sag mal Lama. Dün gece çalışma odasında uyudum. Yanluo ile aramızda duygusal ama saygılı bir ilişki var.
Düşündüğünüz gibi adi bir durum yok. Onu resmen almadan önce. Ona asla dokunmam. Üstelik yanlı o kesinlikle. Düşündüğünüz gibi hafif meşrep biri değil. Konakta yaşasa bile. Öyle miymiş? Zaten biliyordum ki Veliaht Prens kurallara bağlı. Cheo kızını önemseyen iyi bir adamdır. Bu yüzden sormak istiyorum. Cheo kızı dün gece seninle bütün gece birlikte olan, üzerinde izler bırakan adam kim? Ne diyorsun? Anlamıyorum. Ama daha kısa bir süre önce özellikle yakasını açıp üzerindeki izleri bana gösterdin. Nasıl, şimdi inkar mı ediyorsun? İftira atıyorsun. Veliaht Prens, onun saçmalıklarına inanma. Sadece beni kıskanıyor. Senin bana ilgi duyduğunu görüp kasıtlı olarak iftira atıyor. Shen Van Tang, gerçekten ne yapmaya çalışıyorsun? Yanlı O'yu öldürmek mi istiyorsun? Prensliğin elek olduğunu mu sanıyorsun? Herhangi bir adam istediği gibi girip çıkabilir mi? Üstelik, dün gece Star Union bahçesinde benden başka hiçbir erkek yoktu. Veliaht Prens, Cheo kızını neden bağladığını merak ediyordu. Şimdi sana sebebini söylüyorum. Çünkü bir erkekle gizlice buluşuyordu. Prensliğin böyle bir şeye asla izin vermesi mümkün değil. Ev yöneticisi olarak bu olayı araştırma hakkım ve sorumluluğum var. Prensliğe ve Veliaht Prens'e bir açıklama borçluyuz. Hiçbir açıklamaya ihtiyacım yok. Yanlı O asla biriyle gizlice buluşmaz. O en soğuk ve gururlu kişidir. Üstelik, ona iftira atacaksan bile daha inandırıcı bir sebep bulmalısın. Duyduklarınızı ve gördüklerinizi Veliaht Prens'e doğru bir şekilde anlatın. Dün gece biz iki uşak Veliaht Prens'in bahçesinden geçerken içeriden bir kadın ve bir erkeğin sevişme sesleri geldi. Kadın sesi Cheo kızınındı. Biraz sonra Yuan ağabey odadan çıktı. İmkansız, inanmıyorum. Şu anda bütün prenslik senin kontrolünde. Bir emir versen, kimsenin sana karşı gelmeye cesareti yok. Onlar, hepsi Yanlı O'ya iftira atmanda yardımcı olabilir. Hepsi senin için yalancı şahitlik yapabilir. Madem Veliaht Prens onların sözlerine inanmak istemiyor. Veliaht Prens bizzat kendisi Cheo kızının üzerindeki izleri kontrol edebilir. O izler herhalde benim yaptırdığım şeyler değildir, değil mi? Shen Van Tang. Beni soyup aşağılamaya çalışma. Bugün bana yeterince eziyet etmedin mi? Ölsem bile. Vücudumu sana asla göstermem. Sizler de layık değilsiniz. Cheo kızı. Senin vücudunu görmek istemiyorum. Veliaht Prens'in görmesini istiyorum. Zaten eninde sonunda onun olacaksın. Ona göstermenin bir sakıncası yok. Üstelik eğer gerçekten masumsan bu daha iyi. Bu fırsatı değerlendirip sana bir statü vereyim. Ne demek istiyorsun? Beni veliahtın cariyesi mi yapacaksın? Bu asla mümkün değil. Ben Chuyen Luo, bu hayata. Asla kimsenin cariyesi olmam. Eğer olacaksam, resmi eş olurum. Veliaht, eğer bizzat kontrol etmek istemiyorsan, güvendiğin birini gönderip kontrol ettirebilirsin. Cheo kızının sağlık durumunu. Eğer onu iftira attıysam, ona özür dileyeceğim. Ama eğer gerçekten sarayda bir erkekle yatıyorsa, onu asla affetmeyeceğim. Yani bu kesinlikle mümkün değil. Başka bir erkekle gizlice buluşup yatması. Yanlı O'ya. Bu kadar büyük bir zarar verdin. Sadece bir özürle kurtulacağını mı sanıyorsun? Bunu fazla iyi düşünüyorsun. Peki Veliaht ne yapılmasını öneriyor? Eğer Yanlı O masum olduğunu kanıtlarsa, sen kendini boşayacaksın. Boşanma kağıdını alıp saraydan defolacaksın. Bir daha asla. Gözümüzün önüne gelmeyeceksin. Veliaht bunu yapamazsın. Tamam, Veliaht'ın dediği gibi olsun. Yanlı O, lütfen yakandaki kıyafeti biraz aç. Onlara göster, masum olduğunu kanıtla. Zaten masumum. Kimseye kanıtlamak zorunda değilim. Onlar da görmeye layık değil. Yanlı O. İstemeyeceğini biliyorum ama masum olduğunu kanıtlarsan, o kendini boşayacak. Saraydan ayrıldığında saraydaki son engelimiz de kalkmış olacak. O zaman seni resmi veliaht eşi olarak alabilirim. Hayır, bugün kimse vücudumu görmeyecek.
Eğer veliaht beni ancak vücudumu görürse alacaksa. Bu veliaht eşliğini istemiyorum. Viv'in manastırına rahibe olmaya giderim. Soğuk olabilir. Ama herkes bana saygı gösterir. Kimse durup dururken kıyafetlerimi yırtmaya kalkmaz. Yan Luo. Xia Oking Yuan, Liliaden Mi? Ne yapıyorsun? Shen Wantang'ın dediği doğruymuş. Gerçekten bir erkekle yatmışsın. King Yuan. Açıklamama izin ver. Öyle değil. Canımı acıtıyorsun. Bırak beni. Kendi gözlerimle gördüm. Hala bahane uyduruyorsun. Normalde bir tel saçına bile dokunmam. Ne istersen veririm. Başka bir erkekle bile olsan. Yabanın çocuğu. Yine de kendimi ikna etmeye çalışacağım. Bana böyle mi karşılık veriyorsun? Hayır Wing Yuan. Beni yanlış anladın. Tehdit edildim. Ben kurbanım. Şu ana kadar hala beni kandırıyorsun. Beni aptal mı sanıyorsun? Kalbimi verdim. Tüm sevgimi, hatta ruhumu bile sana verdim. Anne babamın baskısına rağmen, dünyanın en büyük günahını işleyerek. Sana baktım, seni korudum. Peki ya sen? Bana böyle mi davranıyorsun? Prens, beni yanlış anladın. Bana çok iyi davrandın. Nasıl başka bir erkekle birlikte olabilirim ki? Dün gece sarhoş edildim. Direnecek gücüm yoktu. Bir an sarhoş edildiğini söylüyorsun. Bir anda tehdit edildiğini, hangisi doğru? Ben. Ne? Uyduramıyor musun? Sorun değil. Bütün bir gece uydurmak için zamanın var. Quan Taize. Bu utanmaz kadını al ve götür. Odunluka kapatın. Emredersiniz, prens. Bunların hepsi Shen Wantang'ın kurduğu bir tuzak. Beni kıskanıyor. Amacı beni buradan kovmak. Bu yüzden bu tuzağı kurdu. Prens, lütfen bu tuzağa düşmeyin. Daha şimdiden. 3 yalan uydurdun. Peki geçmişte? Söylediklerinin ne kadar yalandı? Yalan söylemedim. Hepsi doğruydu. Benim ne kadar gururlu bir karaktere sahip olduğumu biliyorsun. Yalan söylemekten nefret ederim. Tamam. Söyle bana. Daha önce karnındaki çocuk. Kimindi? Yoksa o çocuğun. Yuan Seng'in olduğundan mı şüpheleniyor? Gerçekten bilmiyorum. Sana daha önce söylemedim mi? İlacım içirildi. Zorlandım. Ben kurbanım. Söylemek istemiyorsun. Değil mi? Tamam. O zaman söyleyene kadar kilitli kalacaksın. Gelin, alın götürün. Emredersiniz. Hayır. Prens, lütfen yapma prens. Üzgünüm. Seni yanlış anlamışım. Mesele anlaşıldığına göre şehzade henüz akşam yemeği yemedi. Yemek hazır, senin için yaptırdım. Sevdiğin yemekler avluna gönderildi. Bütün gün yoruldun, git biraz dinlen. Kızmıyor musun? Şehzade diyor ki, kızmam gerekir mi? Zeyzade Hanım. Az önce mükemmel bir fırsattı. Neden şehzadeyi alıkoymadın? Dujuan, beni hala anlamıyorsun. Evet. Şehzade gerçekten o kadından tamamen umudunu kesti. Evet prenses, sonunda bugünü bekledik. Tanrı'ya şükür, oğlum nihayet aklını başına aldı. Bu da Şehzade Hanım sayesinde, eğer o hızlı davranmasaydı. O küçük sevimli şey daha ne kadar zıplayacaktı.
Prenses, ona ne yapmayı düşünüyorsun? Yarın onu Rahibeler Manastırı'na geri gönder. Sarayımızın toprağını kirletmesin. Evet. Şehzade, ahırdan haber geldi. Diyorlar ki, Ne diyorlar? CEO kızı çocuğun kimin olduğunu söylemeye razı oldu. Ayrıca, dünyada kalmaya yüzü olmadığını, kendini öldürmeyi planladığını. Ama ölmeden önce sizi bir kez daha görmek istiyor. Hadi. Bir bakalım. Ölmek mi istiyor? Ben inanmıyorum. Ölmeye cesareti var mı? Gerçekten ölmeye niyeti yok. Rüyamda o bir kez öldü ve yeniden doğdu. Nasıl bu kadar kolay hayatından vazgeçebilir? Hatırlıyorum. O gün kulak misafiri olan uşak geldi. Duydum ki şu Yuan ailesinin hanında bir şey yapacakmış. Meyveli dondurma kasesi, büyük kar elde etmek için. Bence şehzadeye yaranamadı. Şu Yuan beyine yaranmaya çalışıyor. Meyveli dondurma kasesi aslında benim geçmişte. Halkı serinletmek için icat ettiğim şeydi. O önce davranmak istiyor. Ha. Mümkün değil. Wing Yuan, sonunda beni görmeye geldin. Ölmek mi istiyorsun? Ama artık sana inanmıyorum. Herkes beni yanlış anlayabilir. Ama şehzade sen hariç. Çünkü sen benim için en önemlisin, ne olursa olsun. Sana her şeyi açıklamalıyım. Açıklayacak neyin kaldı? Şehzade, dün gece benimle birlikte olan Yuan Chengdi. Sonunda itiraf ediyorsun. Çünkü onun elinde bir kozum var. Boyun eğmek zorundayım. Ne kozun var? Daha önce taşıdığım çocuk. Yuan Chengdi. Ne? Bu imkansız. Dün gece Yuan ilk izime geldi. Seni ilk kez gördüğünü söyledi. Nasıl onun çocuğunu taşıyabilirdin ki? Sana yalan söyledi. Aslında beni çok önceden tanıyordu. Bana ilk görüşte aşık oldu. Ama ben ondan hiç hoşlanmadım. Bu yüzden nasıl yakınlaşmaya çalışsa da hiç karşılık vermedim. Ama gece yarısı duvarlardan atlayıp CHU ailesinin evine girdiğini, beni zorla aldığını hiç beklemiyordum. Ama bana kimin seni taciz ettiğini bilmediğini söylemiştin. Kimin çocuğunu taşıdığını bilmiyordun. Dedi ki, eğer şehzadeye gerçeği söylemeye cesaret edersem, beni karalayacak, dedikodu yayacak. Onu baştan çıkarmaya çalıştığım yalanını uyduracak. Üstelik herkese benim taşıdığım çocuğun ondan olduğunu söyleyecek. Şehzadeyi rezil edecek, beni mahvedecek. Benim ölümüm önemsiz. Ama şehzadenin benim yüzümden bütün başkent tarafından alay konusu olmasına izin veremem. Bu yüzden sadece Yuan Seng'in dediklerini yapmak zorunda kaldım. Demek böyleymiş. Şehzade, böyle yapmamın çok onursuz olduğunu mu düşünüyorsun? Gücüm sınırlı. Şehzade için yapabileceklerim sadece bu kadardı. Böyle bir şey oldu. Neden tek başına taşıdın? Neden bana söylemedin? Bu kadar büyük bir haksızlığa uğradın. Söylemeye cesaret edemedim. Şehzadenin kızacağından korktum. Şehzadenin beni yanlış anlayıp artık sevmeyeceğinden de korktum. Nasıl bu kadar aptal olabilirsin? Şimdi söyleyince. Aslında kendimi çok hafiflemiş hissediyorum. Şehzade, bu pis dünyada daha fazla kalmak istemiyorum. Elveda. Yanlı, nasıl bu kadar aptal olabilirsin? Hata senin değil.
O Canavar Yuan Zhengin. Şehzade beni affetmeye razı mı? Bu kadar zamandır bu kadar büyük bir haksızlığa uğradığını hiç düşünmemiştim. İçin rahat olsun. Kesinlikle senin için adaleti sağlayacağım. Şimdi gidip o alçak Yuan Zheng'den hesap soracağım. Bekle bir dakika. Ne oldu? Eğer bu olay herkesin diline düşerse, o zaman şehirde her yere yayılacak. Benim hafif meşrep olduğum, Yuan Zheng'i baştan çıkardığım söylentileri. Onun çocuğunu taşıdığım gerçeği de saklanamayacak. Hatta bütün şehir benimle alay edecek. Ben de itibarımı kaybedeceğim. Yani bu olay böyle mi kalacak? Bu benim uzun zamandır taşıdığım bir acı. Yarayı tekrar deşmek istemiyorum. Bundan sonra veliaht onunla. Görüşmesin artık. Zaten Yuan ailesi de iyi niyetli değil. Senin onlarla çatışmana izin veremem. Eğer kabul etmezsen. O zaman bir kez daha ölürüm. Tamam. Gitmeyeceğim. Sakın kendine zarar verme. Veliaht eşi. Veliaht nasıl yine inandı? Dün gece o kadar çığlık attı. Hizmetçin. Onun aklının başına geldiğini sanmıştım. Xia Jingyuan'ın durumu umutsuz. Ben annesi olsaydım, yan koldan. Yeni bir çocuk evlat edinirdim, ataların mirasını kaybetmemek için. Yazık oldu. Sonunda o kadının. Gerçek yüzünü görüp tövbe edeceğini sanmıştım. Ama o kadının birkaç yalanıyla yine tuzağa düştü. Böyle bir oğul doğurduğum için öleyim. Anne, lütfen sinirlenip sağlığını bozma. Tanger, keşke bir bıçakla. O kadını öldürebilsem. Anne acele etme, onun bir daha ayağa kalkamayacağı bir planım var. Yuan Zheng'in parasını tamamen iade ettim. Bundan sonra onunla tüm bağlarımı kestim. Veliaht bunu benim için yaptı. Çok duygulandım. Eskiden dünyalık şeylerden hoşlanmazdım. Ama bundan sonra veliaht için. Para kazanmaya hazırım. Yan Luo. Senin para kazanmana nasıl izin verebilirim? Başka arkadaşlarım da var. En kötü. Onlardan tekrar borç alırım. Önce beni dinle. Bir çeşit meyveli dondurma icat ettim. Çok lezzetli. Piyasaya sürüldüğünde kesin çok popüler olacak. Wingyun restoranıyla anlaştım. Orada satılacak. Yakında çok paramız olacak. Bunları yapabildiğini bilmiyordum. Çok beceriklisin. Ama Wingyun restoranındakileri nasıl tanıyorsun? Aslında Yuan ailesinin gizli işletmesi. Kimse bilmiyor. Bu konu asla Xia Jingyuan'ın kulağına gitmemeli. Eskiden sık sık bu dükkana giderdim. Gide gide tanıştık. 3 gün sonra meyveli dondurmanın resmi lansman günü. Mucit olarak ben de bizzat orada olacağım. Veliaht, benimle gelir misin? Tabii. Senin işini mutlaka desteklerim. Veliaht eşi, öğrendim ki Yingyun binası şimdiden tanıtımlara başladı. Her yerde insanları gönderip son zamanlarda birkaç tane dünyayı şaşırtacak yiyecek çıkaracaklarını söylüyorlar. Ayrıca bu yiyecekleri yapan kişinin dünyada eşi benzeri olmayan bir kadın olduğunu ve 3 gün sonra Wingyun binasında tadım için ünlüleri davet ettiklerini söylüyorlar. Şimdi herkesin iştahı kabardı. Başkentte birçok kişi Wingyun binasının bu kadar tanıtım yaptığı, bu kadının kim olduğunu merak ediyor. Onun icat ettiği atıştırmalıklar ne kadar özelmiş. Wingyun binasının tüm koltukları tükendi. Geçmiş hayatımda yaptığım atıştırmalıklar yaygındı. Tuyanlı o mutlaka yemiştir. Bu yüzden taklit ediyor ama benim tarifim o kadar. Kolay taklit edilemez. Bu kadar tanıtım yapıyorlar, boşuna uğraşmaktan korkmuyorlar. Madem bu kadar gösteriş seviyor, o gün doyasıya gösteriş yapsın. Eğer önceden yer ayırtmasaydık, giremezdik. Alt katta insan kaynıyor, dışarıda da. Bu kadar insan sırada bekliyor. Wingyun binası bu sefer gerçekten büyük bir etki yarattı. Ne kadar çok insan gelirse, o kadar heyecanlı olur. Biz sadece izleyeceğiz. Müşteri, bu sizin istediğiniz, bizim yeni çıkardığımız. Özel atıştırmalık. Bir deneyin. Bu tat, benim tarifimden daha tatlı ve ağır. Sadece görüntüyü taklit etmişler, özünü öğrenememişler. Veliaht eşi, bu tat güzel ama normalde. Sarayın aşçıları bundan daha lezzetli yapıyor. Sadece görüntüsü yeni. Ama bu birkaç şey için. Tam 136 gümüş lira istiyorlar. Bu çok fazla. Geçmiş hayatımda sattığım meyveli dondurma 1 liradan azdı. Ucuz ve lezzetli olduğu için yaygındı. Herkesin sevdiği sokak lezzeti oldu. Onların fiyatı sadece asillerin karşılayabileceği kadar. Normalde karşılayabilenler zaten lüks yemeklere alışkın. Böyle şeyler onların gözünde değersiz.
Hepsi var. Hepsi var. Acele etmeyin. Acele etmeyin. Acele etmeyin. Müdür, bana bir atıştırmalık menüsü getirin. Üzgünüm müşteri, verdiğiniz para yeterli değil. İyi bak, bu 10 lira. Birkaç atıştırmalık için. Yeterli değil mi? Bu menü tam 136 lira. Ya paranın tamamını getir ya da sonra gel. Bu kadar pahalı. Bu kadar yüksek fiyatla adeta soygun yapıyorsunuz. 100 liradan fazla. Altından mı yapılmış? Yemiyorum. Bu parayla bir yıllık ev masraflarımızı karşılarız. Ben böyle saflık yapmam. Gidelim. Beyler, beyler. Nasıl şaka yaparsınız? Evet. Bayan Cheheo, herkes kaçtı. Ne yapacağız? Çok mu pahalı sattık? Amacım o fakirlerin zorluk görüp çekilmesini sağlamak. O seviyedeki insanlar benim icat ettiğim atıştırmalıkları yemeye layık değil. Tam 1000 porsiyon hazırlamıştım. Herkes kaçarsa, yarın veya öbür güne kalırsa, bozulacak. Korkma. Hazırlanmalarını söyle. Hemen sahneye çıkıyorum. Müşteriler beni görünce kesenin ağzını açacaklar. Ben amcayı görünce ne diyeceğimi hatırlıyorum. İşimi yapacağıma emin olabilirsiniz. İnin. Hanımefendi, kötü haber. Son günlerde başkentte genç efendi hakkında dedikodular dolaşıyor. Onun kadınlara zulmeden bir zorba olduğu söyleniyor. Öfkelenenler şikayet etmek istiyor. Ne saçmalığı bu? Oğlum ne zaman bir kıza zulmetti? Daha önce sürekli genç efendinin peşinden ayrılmayan Xu Yanluo Muse. Şimdi Ning prensinin malikanesine girip hamile olduğunu söyleyerek genç efendinin ona zorbalık ettiğini iddia ediyor. Hala onun peşini bırakmadığını söylüyor. Saçmalıyor. Bu kadın eskiden evlenmek için bize yapışıp kalmıştı. Daha evlenmeden oğlumu defalarca baştan çıkarmaya çalıştı. Hiç bu kadar yüzsüz birini görmedim. Yuan ailesinin itibarını lekelemeye cesaret ediyor. Git. Daha önce yazdığı o utanmaz aşk mektuplarını bul getir. Ning malikanesine gidip hesap soracağım. Ning malikanesinde değil, Wingyun köşküne gitti. Bizim Yuan ailesinin restoranına gitmeye cesaret ediyor. Derisini yüzeceğim. Beyler, beyler. Yavaş olun, yavaş. Bu hanımefendi Bayan Cheheo. Çok zekidir. Sadece meyveli yoğurtlu buzlu kase gibi harika bir şey icat etmekle kalmadı. Çeşit çeşit atıştırmalıklar da yaptı. Tatmak isteyenler. Bayan Cheheo'nun lezzetlerini denemek için hemen bizim Wingyun köşküne gelsin. Bayan Cheheo peri gibi güzel. Üstelik hayattan anlıyor. Onu gittikçe daha çok seviyorum. Bayan Cheheo'yu seven çok kişi var. Prens Shao onu çoktan malikanesine aldı. Hatta onu prenses yapacağı söyleniyor. Senin sıran çok gerilerde. Yine de onu sevebilirim, değil mi? Ona fiili olarak destek olabilirim. Şehzade, burada çok insan var. Bunların hepsi Yanlo'nun sayesinde. Bu insanların ona ne kadar hayran olduğunu görmüyor musun? Inzi, ben de birkaç tane daha alıp onu destekleyeceğim. Benim sadece 5 tael gümüşüm kaldı. Bu. Üstelik bunu Duguan'dan ödünç aldım. Sen. Neyse, 5 tael gümüş de yeter. Gassen. Buradaki tüm atıştırmalıkları getirin. Sayın müşteri, şaka mı yapıyorsunuz? Bu kadar az gümüşle. Bir kase meyveli dondurma bile alamazsınız. Meyveli dondurma kaç para? Bir kase 136 tael. Ne dedin sen? Şehzade, bu set 100'den fazla tael. Sizin bir aylık. Maaşınızdan bile fazla. Yanlo altın ve gümüş gibi sıradan şeyleri sevmiyor muydu? Şimdi neden birkaç sıradan tatlıyı bu kadar pahalıya satıyor? Şimdi neden birkaç sıradan tatlıyı bu kadar pahalıya satıyor? Şehzade, geldiniz. Şehzade geldi. Yanlo o. Bu şeyler. Çok pahalı değil mi? Görünüşleri yeni olsa da. Ama sıradan insanlar bunları karşılayamaz. Şehzade pahalı buluyorsa yemeyin. Biliyorsunuz ki ben altın ve gümüş gibi sıradan şeylerle ilgilenmiyorum. Bu fiyatı kar için değil. Sadece müşterilerin hem lezzet hem de prestij sahibi olması için koydum. Ama bir restoranın prestiji her zaman yemeklerin kalitesiyle olur, fiyatla değil. Bu şeyleri benden başka kimse yapamaz. Onların eşsizliği bu fiyatı hak etmiyor mu? Kim demiş sizin ürünleriniz eşsiz diye? Yakındaki birkaç restoran 2 gün önce satmaya başladı. Üstelik bir kasesi bir taelden bile az ve tadı sizinkinden çok daha iyi. İmkansız. Yalan söylüyorsun. İşte, komşudaki Winkualo'dan paket yaptırdım. Herkes baksın, sizinkilerle aynı değil mi? Üstelik tadı da sizinkinden çok daha iyi. Sizinkiler gibi aşırı tatlı değil, gerçekten. Aynı, değil mi?
Fiyatı da onlarca kat daha ucuz. Bu, Wingyun Lu bizi aptal yerine mi koyuyor? Hadi. Gidelim, yakındaki başka bir yerde yiyelim. Onlar çoktan satıyordu. Wingyun Lu kesinlikle kopyaladı. Ne yüzyıllık dükkanmış. Kapanmayı beklesin. Hey, gitmeyin. Chu Yanluo, seni kadın. Sonunda seni buldum. Bu Wenbo malikanesinin Madame Yuan'ı değil mi? Gitme, kal ve izle. Madame Wenbo. O neden burada? İyi bir gösteri başlamak üzere. Wahres, Kurta Benny. Korkma, ben buradayım. Kadın, dışarıda her yerde yayıyorsun. Oğlum sana zorbalık etti mi? Hayır, etmedi. Madam, bir yanlış anlama var. Şimdi herkes konuşuyor. Oğlum masum bir kıza zorbalık etti. Sen söylemiyorsan kim söylüyor? Madame Yuan, bu olaylar. Yuan zengin yaptığı şeyler değil mi? O yaptı. Başkaları söyleyemez mi? Yuan ailesi olsanız bile. İtibarınız zedelendi. Bu Yuan zengin. Kendi kazdığı kuyu düşmesi. Varis, bu kadının iyi biri olduğunu mu sanıyorsun? Başta onu beğenmedim. Israrcı ve ahlaksız tavırları vardı. Yuan zengin onunla görüşmesini yasakladım. O ne yaptı? Günlerce köpek deliğinden geçti. İç avluya girip oğlumun yatağına tırmandı ve kasıtlı olarak hamile kaldı. Ne diyorsun? Bu olamaz. Bu kesinlikle senin. Yuan Zeng'i aklamak için uydurduğun bir bahane. Onun tavırları, Wenbo malikanesinde herkes tarafından biliniyor. İşte bunlar, oğluma yazdığı aşk mektupları. Tam 100 tane. Üstündeki yazılar iğrenç. Bir genelev kadınından daha aşağılık. Bu ne yazıyor böyle? İğrenç. Onun böyle biri olduğunu bilmiyordum. Anlaşılmıyordu. Wahres. Onun yazısını tanıyor musun? Tanıyorum. Yani bu müstehcen sözler. Senin Yuan Zeng'e yazdıkların mı? Bana ise onun tarafından bayıltıldığını ve zorla ilişkiye girdiğini söyledin. Cheheu Yanluo, beni çok kötü kandırdın. Hayır, bunların hepsi yalan. O bana zorbalık etti. Şahitler ve kanıtlar önünde inkar etme. Senin gibi biri. Daha suçu oğlumun üstüne atmaya çalışıyorsun. Seni. Resmi makamlara şikayet edeceğim. Gerçekleri çarpıtmanın cezasını çek. Hayır. Resmi makamlara gitmek istemiyorum. Wahres, Kurta Benny. Chu Yanluo. Defalarca bana ihanet ettin. Beni kandırdın, kalbimi çiğnedin. Bunların hepsi yalan, hepsi yalan. Hayır. Yapmadım. Anladım. Shen Wantang. Kesinlikle o benim. Ve Yuan Zeng'in olaylarını yayan o. Yoksa nasıl herkes biliyor olabilir? Tuyanlo. Bu noktada hala beni suçlamaya mı çalışıyorsun? Prenses, nasıl geldin? Shen Wantang. Benimle dalga geçmeye geldin. Değil mi? Senden bir açıklama istemek istiyorum, sormak istiyorum. Bu meyveli dondurma aslında benim icadım. Nasıl oldu da? Senin malın oldu. Ne? Senin icadın mı? İmkansız. Çevredeki dükkanların tarifleri de bana ait. Piyasaya sürülme tarihi de Wingyun Luo'dan daha erken, kim kime çalmış? Açıkça belli. Demek ki gerçek mucit prensesmiş. Çok tuhaf. Kocasını çalmak yetmiyormuş gibi. Bir de tarifini çalmış. Hayır. O yalan söylüyor. O benimkini çaldı. Ve önceden yayınladı. Nasıl yapabildiklerini merak ediyordum. 2 ay önce anneme yapmıştım. O zaman sen hala rahibe manastırındaydın. Nasıl yapabildiğini merak ediyordum. Demek ki bu bile. Prensesten çalınmış. Bunu yapabiliyorum çünkü önceki hayatımda. Yoksa sen de mi? İmkansız. Bu meyveli dondurmayı halka. Biraz neşe ve tatlılık katmak için icat ettim. Bu yüzden ucuza sattım. Senin gibi fiyatları şişirip para kazanmak için değil. Prenses çok iyi söyledi. Bazıları sadece para için her şeyi yapar. Her yolu deniyor.
Evet, işte ona bak. Eğer Wing Yun-lu hala onunla çalışıyorsa, kendi itibarını zedeliyor. Artık kimse gelmesin. Evet, işte. Bir daha asla gelmeyeceğim. En iyisi kapatın gitsin. Kadın, her şey senin yüzünden. Yuan ailesinin Wing Yun-lu'sunun itibarını mahvettin. Bizim 100 yıllık dükkanın adını lekeledin. Ne diyorsun? Wu King Yun Lu Yuan Ailesenin Mi? Evet, Wing Yun-lu oğlumun malı. Önceden işler çok iyiydi. Herkes övgüyle bahsederdi. Şimdi, onu bu hale getirdi. Asla affetmeyeceğim. Wing Yun-lu'nun sahibini nasıl tanıdığını merak ediyordum. Demek ki buranın sahibi Yuan Seng'miş. Onunla işbirliği yapıyorsun ve beni de desteklemeye çağırıyorsun. Bana söylediğin şey bu muydu? Seni ezdiğini mi söylemiştin? Bütün bunları kimin için yapıyorum ben? Çünkü sen beceriksizsin. Bir kuruş bile çıkaramıyorsun. Beni geçindiremiyorsun. Altınları ve mücevherleri. Bana vermiyorsun. Kendim kazanmazsam aç mı kalacağım? Chu Yan Luo. Ne zaman böyle birine dönüştün? Eskiden Ben. Fa Zhen tapınağında seni gördüğümde. Tehlikeleri göze alıp çatıya çıkmıştın. Sadece bir kediyi kurtarmak için. O iyi kalpli sen. Nereye gitti? O da Fa Zhen tapınağında bir kedi mi kurtarmış? Ne tesadüf. Bizim hanımefendi de bir yıl önce özellikle Fa Zhen tapınağının çatısına çıkmış, bir tekir kedi kurtarmıştı. Ne dedin sen? Ben bir şey demedim ki. Sadece tesadüf olduğunu düşündüm. Hanımefendi. Gerçekten Fa Zhen tapınağında bir kedi mi kurtardın? Galiba öyle bir şey oldu. O gün ne renk giymiştin? Üzerinden çok zaman geçti, hatırlamıyorum. Hatırlıyorum, turkuaz renginde bir elbise giymiştin. Ben o elbisenin çok sade olduğunu düşünmüştüm. Ama hanımefendi, Budha'nın topraklarında gösterişli giyinmemek gerektiğini söylemişti. Dünyada böyle saf ve asil bir kadın var mı? Bir peri gibi iyi kalpli. Turkuaz rengi. Yani Fa Zhen tapınağında gördüğün. Chuyanlo değildi. Sen miydin? Prince. Gördüğün ve sevdiğin kişi hep benim. O gün turkuaz rengi bir elbise giymiştim ben. Kes sesini. Sana sordum. Kekeledin ve beyaz bir elbise giydiğini söyledin. Kediyi kurtardığını ve gün batımında renkleri yanlış gördüğümü söyledin. Buna inandım ve bu olay bile. Hanımefendiyi taklit ettiğin bir yalandı. Keşke bilseydim. O gün sen değildin. Asla sana. Aşık olmazdım. Kalbimi açmazdım. Senin iyi biri olduğuna inanmazdım. Hayır, inanmıyorum. Shen Wantang benimle kıyaslanamak bile. O beni taklit etti. O sahte bir kopya. Prens. Unutma, birlikteyken çok mutluyduk. Beni bırakamazsın, yalnız bırakamazsın. Başkasının çocuğuna hamile kaldın ve beni kurtarıcı olarak seçtin. Bir kase kuş yuvası çorbası için prenslikle kavga çıkardın. Erkeği eve getirip benim yatağımda sevişiyorlar. Buna mı mutluluk diyorsun? Söyle bana, mutluluk nedir? Vay, bu kadar yüzsüz olamaz. Prens gerçekten dayanabiliyor. Prenses de ne talihsizmiş, böyle biriyle evlenmiş. Prenses. Ben. Prens, hava karardı, ben önce gidiyorum. Umarım bundan sonra gözlerin açık olur, yanlışları görmeyi bırakırsın. Baba ve annemi bir daha üzme. Chu Yan Luo. Bugünden itibaren. Prensliğe adım atman yasak. Seni manastıra geri götürüp sıkı gözetim altında tutacağım. Bir daha çıkmaya cüret edersen, baş belası olursan affetmem. İşte bu. Bana sorarsın. Prens gerçekten çok safmış. Gitmek o kadar kolay değil. Oğlumun itibarını lekeledin. Wing Yun-lu'nun şanını zedeledin. Bu hesabı yavaş yavaş görürüz. Muhafızlar, onu Wenbo malikanesine götürün. Hayır, bırakın beni. Prenses, demek prensin asıl sevdiği kişi. Senmişsin. Bu sefer. Yahun gerçekten kesinlikle doğru yola dönecek. Sonunda, mutlu sona ulaşacaksınız. Dujuan, eğer beni ararsa. Hasta olduğumu, kimseyi görmek istemediğimi söyle. Neden böyle yapıyorsun? Dujuan, bir gün anlayacaksın. Bazen bir erkeğin pişman olup doğru yola dönmesi. Sevdiği için değildir. Sadece bir kadında. Hata yaptığı için. Başka bir kadında teselli bulmaya çalışır.
Prenses hasta. Sizi görmek istemiyor. Biliyorum. Beni görmek istemiyor. Ama bu sefer gerçekten pişmanım. Eğer beni affederse, lütfen bana haber ver. Tabii. Prens, ne yapıyorsun? Ben hatalıyım. Gözlerim kör olmuştu. Aklım karışmıştı. Çok yanlış şeyler yaptım. Size üzüntü verdim. Hatalarımı anladım. Ama geçen sefer, Chuyanlo'nun sözlerine kanıp, fikrini değiştirmiştin. Kim bilir bu sefer, yine aldanır mısın? Asla. Şimdi anladım ki, o gün tapınakta ilk görüşte aşık olduğum. İşte prenses. O değil. Gerçekten mi? O zaman hemen prensese gidip onu biraz şımartmalısın. Kendini iyi hissetmiyor. Beni görmek istemiyor. Daha önce yaptığın o saçma şeyler yüzünden. Ben Tanger olsam, seni de görmek istemezdim. İyi davran, Tanger yumuşak kalplidir. Zamanla seni görmek isteyecektir. Eğer hala aynı şekilde devam edersen, yalnız ölmeyi bekleyebilirsin. Anladım. Anne. Bu kadar aklını başına toplayabilmen, tamamen prensesin zekası ve uyanıklığı sayesinde. Bazen düşünüyorum da, atalarımız bile senin bu saçmalıklarına dayanamadı. Bu yüzden Tanger'i seni düzeltmesi için gönderdiler. Tamam, kalk artık. Birkaç güne kadar kuzenin başkente dönecek. O zaman onu biraz gezdirebilirsin. Gerçekten mi? Kuzen yıllardır ticaret için dışarıda. Onu uzun zamandır görmedim. Senden sadece 2 yaş büyük olmasına rağmen, senden çok daha olgun. Eğer onun gibi bağımsız ve güçlü olabilirsen, ben ve annen endişelenmeyiz. Prenses beni görmek istemiyor. Acaba olgun olmadığımı mı düşünüyor? Eğer değişebilirsem, beni sever mi? Prenses, genç prens. Jen ailesinden haber geldi. Jen Bey hasta. Prensesin eve gelip ziyaret etmesini istiyorlar. Değil mi? Prensese haber ver. Tamam. Shen Bey sonuçta kayınbaban, hasta olmuş. Sen damatsın, belki de. Dantank ile birlikte ziyarete gitmelisin. Ben gitmem. Prensese iyi davranmıyorlar. Geçen sefer eve döndüğünde, ona yan kapıdan girmesini söylediler ve küçük bir hizmetçiyle geçiştirdiler. Shen ailesinden nefret ediyorum. Tam da bu yüzden gitmelisin. Ya Tanger'e kötü davranırlarsa? Sen onu koruyabilirsin. Anne Hakelsen. O zaman, ben de gideyim. Hey, bekle bir dakika. Prens, Lantank buraya geldiğinden beri prensliğe her şeyini verdi ve prensi doğru yola getirdi. Bizim de Shen ailesine gidip akrabaları görmemiz gerekir. Lantank'a bir saygınlık kazandırmalıyız. Böylece Lantank ailesinde daha çok değer görebilir. Bugün zaten boşuz, o halde birlikte gidelim. Hadi. Babam hasta değil. Neden prensliğe haber gönderdi ki? Hastalandığınızı duyunca hemen geri döndüm. Aslında bir şey yok. Ama baba, kendine böyle beddua etmen hiç hoş değil. Nankör şey. Saraya gelin gittikten sonra kanatların mı çıktı? Artık sözümü bile dinlemiyor musun? Ne zaman nankörlük ettim? Saraya gitmeden önce bana söz vermiştin. Ning Wang'ın yanında benim için iyi sözler söyleyecek, terfime yardımcı olacaktın. Ama şimdiye kadar hiçbir hareket yok. Sana mesaj gönderdim. Ama hiç cevap vermedin. Calvin, hala bu baban var mı? Bilmiyor musunuz? Veliaht beni sevmiyor. Sarayda kendimi bile geçindiremiyorum. Wang'ın size terfi vermesini nasıl sağlayabilirim? Yetersizsin işte. Bir erkeğin kalbini bile tutamıyorsun. Şanlı veliaht eşi, 1 metresin bile gerisinde kalıyor. Tam bir beceriksiz. Demek baba gözünde. Sadece bir piyondum. Ne saçmalıyorsun? Baban güçlü olursa, sarayda ayağını basabilirsin. Yoksa ileride ezilirsen. Seni korumam. Sarayda ezilirken hiç sordunuz mu? Babanın gönderdiği tüm mektupları aldım. Hep kendinden bahsetmiş. Benim için tek kelime etmemiş. Nankörlük ediyorsam, baba önce şefkatsiz davrandı. Bensiz saraya gidebilir miydin? Bensiz herkesin imrendiği. Veliaht eşi olabilir miydin?
Bugün bu nankörü iyice eğiteceğim. Getirin kırbacımı. Kim cesaret edebilir? Ben Ning Sarayı veliahteşiyim. Bana vurmak, Ning Sarayı'na vurmaktır. Baba, onun yalanlarına kanmayın. Ning Wang ve Wang Fei. Çok iyi biliyorum. Onlar acımasız insanlar. Bir dayak bile atsalar, ölse bile. Kaşlarını bile kıpırdatmazlar. Geçen saraya gittiğinde, duymuş olmalısın. Ning Wangfei bana çok düşkün, beni öz kızı gibi görüyor. Hatta sarayın yönetimini bile bana verdi. Bana zarar verirseniz, bu Shen malikanesini yerle bir eder. Ne dedin? Yönetimi mi aldın? Anne, sakın onun oyununa gelmeyin. Araştırdım. Ning Wangfei son zamanlarda rahatsızmış. Bu yüzden geçici olarak yönetimi ona vermiş. Bir süre sonra, Wangfei iyileşince geri alacak. Anne, sana söylediklerimi unuttun mu? O Wangfei çok acımasızdır. Gelinlerini hep zorlar. Ona nasıl şefkat gösterir? Geçen hayatta, o cadının elinde neredeyse ölüyordum. Shen Wantang sadece bir piç kızı. Benden bile daha kötü. O cadı seni nasıl beğenir ki? Efendi, Xuan Erhake. Eğer prensin ailesi ona değer verseydi, o cariyeye böyle zulmetmesine izin vermezdi. Bu kadar işe yaramaz biri, nasıl cesaret edip de bize karşı geliyor? Ona bir ders vermezsek, ileride daha da dik başlı olacak. Kırbacımı getirin. Hadi. Kimin prensesimize dokunmaya cesareti var? Alçak hizmetçi. Burada senin konuşma hakkın yok. Benim adamıma nasıl vurursun? Sen ne cüretle büyüklere vurursun? Madem maskeler düştü, o zaman sana bir soru daha sorayım. Annem nasıl öldü? Tabii ki annenin sağlığı kötüydü. Çok alçak biriydi. Bir hastalıkla öldü. Hayır, sen onu öldürdün. Saçmalama. Ben bu evin hanımıyım. Bir cariyeyi neden öldüreyim? Onun hizmetçisini satın aldın. Odasındaki buhurdanlığa. Her gün zehirli rahatlatıcı tütsü koydurdun. Zamanla onun sağlığını yavaş yavaş mahvettin. Bu işi çok gizli yaptım. İlgili hizmetçiyi köyüne gönderdim. Bunu nasıl öğrendi? Ya ülke dava araştırmasında yardım ederken? Tesadüfen zehirli bir rahatlatıcı tütsünün kokusunu tanıdım. İşte o zaman gerçeği öğrendim. Annem iyi kalpli ve alçak gönüllü biriydi. Sana ne yapmıştı da onu öldürmek zorunda kaldın? Efendi, o sadece kırbaç cezasından kurtulmak için bana iftira atıyor. Aldanmayın. Yeter. Ölen ölmüş. Bunları konuşmamın ne anlamı var? Ama sen, annene vuruyorsun. Sıradaki ben miyim? Bir insanın hayatı senin için ne ifade ediyor? 20 yıldır sana hizmet etti, karşılığında ölen ölmüş mü dedin? Shen Guanlian. Senin gibi bir canavar ne baba ne de koca olmayı hak ediyor. Küstahlık. Ne bekliyorsunuz? Onu tutun. Gidiyorum. Tamam. Dua. Ne yapıyorsun? Dua. Ne yapıyorsun? Wantang, iyi misin? Bütün aile neden burada? Prenses ve veliahtın gelişinden haberim olmadı. Karşılamada geciktim. Lütfen beni affedin. Bu sorumlu ne yapıyor? Neden haber vermedi? Bilmiyorum. Onların haber vermesine izin vermedim. Shen Efendi, az önce elinde kırbaçla gördüm seni. Gelinimi dövmek üzereydin. Ne suçu var ki? Hanımefendi bilmiyorsunuz. Bu çocuk evde şımarık ve inatçı büyüdü. Efendinin hasta olduğunu bile bile hava atıyordu. Az önce bana bir tokat attı. Efendi öfkesinden dolayı evin disiplinini uygulamak istedi. Shen Efendi'nin haline bakılırsa hasta gibi görünmüyor. Tangerimi dövecek kadar gücü var. Bence gayet dinç görünüyorsun. Ne oluyor? Onun sarayda önemsenmediğini söylememiş miydin? Neden hanımefendi bu kadar koruyor onu? Ben de bilmiyorum. Hanımefendi öfkelenmeyin. Hepsi bir yanlış anlaşılma.
Ne yanlış anlaşılması. Geçen sefer gelin saraya döndüğünde. Onu kasıtlı olarak ihmal ettiniz. Bu sefer daha da ileri gittiniz. Ellerinizi bile kaldırdınız. Bu kadar kalın bir kırbaç. İnsanın üzerine inerse yarı can gider. Shen Efendi. Yanılmıyorsam, senin makamın için. Kasıtlı olarak gelini suçluyorsun. Ben nasıl cüret ederim? Sarayın kuralları var. Dışarıdan gelen tüm mektuplar tek tek kontrol edilmelidir. Bu yüzden hanımefendiye yazdığın tüm mektupları gördüm. Ne diyorsunuz? Defalarca gelini bana bulması için zorladın. Makamını yükseltmem için. Başta onun da senin gibi anlayışsız olmasından korktum. Ama şükür ki akıllı bir çocuk. Hiç mantıksız bir talep sunmadı. Ama sen, onu çağırıp sebepsiz yere cezalandırdın. Shen Efendi, neden hala terfi edemedin? Hiç mi aklın yok? Vasat olman bir yana. Gizlice rüşvet de aldın. Gelinin hatırı için. Göz yummak istedim, seni görevden almadım. Ama sen bu kadar nankör çıktın. Baba, eğer babam halka zulmediyorsa, lütfen benim hatırım için onu koruma. Ne yapılması gerekiyorsa yapın. Jinwan Tangsan, gelin sözünü söylediğine göre. Ben de adaletle hareket edeceğim. Baba, ayrıca gelinin annesinin ölümü. Ci ailesiyle de bağlantılı. Gelin tanıkların yerini buldu. Gizlice adam gönderdi, tanıklar getirildiğinde. Lütfen adaleti sağlayın ve katilleri cezalandırın. Kabul ediyorum. Shen Wantang. Sen bizim Shen ailesinin kızısın. Nasıl bize böyle yaparsın? Kızım. Shen ailesi onu gerçekten aile olarak gördü mü? Annesi erken vefat etti. Senin gibi bir ana hanımın elinde yaşadı. Nasıl ezildiğini bilmiyorum. Hiçbir şey için mücadele etmemesi şaşırtıcı değil. Evde çok acı çektiği kesin. Bu yüzden hiçbir haksızlıktan şikayet etmiyor. Tanger gibi iyi bir çocuğu siz takdir etmiyorsunuz. Takdir edecek birileri mutlaka çıkacak. Bundan sonra sadece gelinim değil, aynı zamanda kızım olacaksın. Kim ona bir zarar verirse, ben ondan kat be kat fazlasını öderim. Anne, İyi çocuk, korkma. Akanda Ning Prensi'nin Malikane Siva. Baban, ben ve veliaht, hepimiz senin arandayız. Ne oluyor? Ning Prensi'nin ailesi. Neden ona bu kadar iyi davranıyor? Önceden böyle değildi. Böyle değildi. Yine sen. Geçen sefer malikanede. Veliaht eşine saygısızlık eden sendin. Hala pişman olmadın mı? Veliaht, en sevdiğin Chuyanlo değil miydi? Hatta onun için ailenle bile kavga ettin. Şimdi neden Shen Tang'ı bu kadar önemsiyorsun? Bir daha Chuyanlo'nun adını ağzına alma. Bundan sonra onunla hiçbir bağım yok. Benim veliaht eşim. Sadece Shen Wantang olacak. Aslında, prens ve ben, akrabaları görmeye gelmeyi düşünüyorduk. Ama görünen o ki, siz bunu hak etmiyorsunuz. Tanger. Anneyle eve dön. Bundan sonra bu uğursuz yere gelmeyelim. işlerin artık olası böylesin. 3 ay öğleden sonra. Uzun zamandır aile sıcaklığını hissetmemiştim. İkiniz de saçma sapan konuştunuz. Shen Wantang'ın malikanede istenmediğini söylediniz. Şimdi işte, prens beni soruşturmaya aldı. Eğer görevimi kaybedersem, ikinizin yüzünden olacak. Ben de bilmiyorum. Nasıl bu kadar büyük bir değişim oldu? Mingguan, neden işler? Senin dediğin gibi olmadı. Liao'yu hala başarılı olup büyük bir memur olabilir mi? Kesinlikle olacak. Yoksa ben ona gelin gidip. O kadar acı çekmem boşuna mıydı? Efendi, kötü haber. Damat resmi daireye götürüldü. Ne? Bugün çalışmak için kütüphaneye gitmemiş miydi? Neden tutuklandı? Yoksa meslektaşlarıyla kavga mı etti? Shinming Xian, sen bana. Liao'nun büyük bir memur olacağını söylemiştin. Hatta özel olarak Mingze Akademisi'ne gönderilmesi için ayarlama yaptım. Bana sürekli baş belası çıkarıyor, damat kavga etmiyor. Ne oldu o zaman?
Duyduğuma göre bir sınıf arkadaşına sarkıntılık etmiş. Karşı taraf tarafından ifşa edilmiş ve müdüre şikayet edilmiş. Taciz ettiği kişi. Hatta Honglu Tapınağı'nın başkan yardımcısının oğluymuş. Damadı affetmek istemiyorlar. Resmi şikayette ısrar ediyorlar. Ne dedin sen? Liao Yui. Bir erkeğe sarkıntılık etmiş. Artık neden benimle aynı odada kalmadığını anlıyorum. Ne zaman yakınlaşmaya çalışsam, benden yılan gibi kaçıyordu. Merse. Xuan Er. Efendim, bu Fazhen Tapınağı'nın başrahibinin size gönderdiği şey. Başrahip dedi ki, artık tapınakta inzivaya çekilmeyeceksiniz. Ama bu tesbih, size söz verdiği gibi, sizinle bir bağ var. Başkasına vermek uygun olmaz, bu yüzden size bırakıyor. Başrahibin inceliği. Hep benim yüzümden bir ara keşiş olmak istedim. Sonra vazgeçtim, başrahibe zahmet verdim. Efendim, gerçekten değiştiniz. Her şeyde önce kendinizi sorguluyorsunuz. Bu kadar büyük bir zarar gördükten sonra. Eğer hala ders almazsam, çok aptal olurum. Biraz uykum var, biraz uyuyayım. Uyandığımda, prensesin yanına gideceğim, hala beni affetmedi. Şimdi çıkabilirsin. Peki. Ölsem bile, seni de yanımda götürürüm. Shen Wantang. Shen Wantang. Bu hayatta beni yenmeyi hayal bile etme. Üzgünüm, seni masumca bu işin içine çektim. Ömrümün sonuna kadar, tapınakta dua ederek senin ruhunu huzura kavuşturacağım. Shen Wantang. Prenses, duyduğuma göre, Shen Mingua'nın evlendiği o öğrenci Liao'yu, gücendirmemesi gereken birine sarkıntılık etmiş. Elleri kolları kırılarak resmi makamlara teslim edilmiş. Sınavlara girme hakkı bile elinden alınmış. Liao He'nin bu alışkanlığının bu kadar çabuk ortaya çıkacağını tahmin etmemiştim. Hatırlıyorum, Shen Minguan benimle evliliklerimizi değiştirmek istemişti. Kendi kazdığı kuyuya düştü diyebiliriz. Şimdi, efendi görevden alınıp soruşturmaya uğradı. Yıllar önceki kariye davası yeniden açıldı. Shen ailesi karıştı. Shen Mingxuan Neredaise Seldrakak. Shen Wantang. Shen Wantang, sana söyleyeceklerim var. Bir rüya gördüm. Rüya mı? Prens, ne rüyası gördünüz acaba? Rüyamda evlendiğim kişi sen değildin. Ablan Shen Mingxuan D. Öyle mi? Ama o zamanlar ilişkimiz çok kötüydü. Chuyanlo beni kandırıyordu. Onun iyi biri olduğunu sanıyordum. Ablam benimle evlendikten sonra kıskançlık yüzünden Chuyanlo'yu öldürdü. Ona o kadar nefret duydum ki ona zehir verdim. Ama senin oradan geçtiğini bilmiyordum. O da seni öldürdü. Sonra ne oldu? Sonra senin ölümünden dolayı çok suçluluk duydum. Çünkü masumdun. Benim yüzümden öldün. O zamanlar keşiş olmuştum. Bileğimdeki tesbihi sana verdim. Seni tanımıyordum ama öldükten sonra senin için 7 gün boyunca dua ettim. Ağzımdan çıkan hep senin adındı. Demek ki bizim bir geçmişimiz varmış. Önceki hayatımda öldükten sonra benim için 7 gün dua etmiş. Shen Wantang. Bana inanmadığını biliyorum. Ama ablanın beni gördüğündeki halini hatırlayınca her şey çok gerçek gibi geliyor. Belki de o da yeniden doğmuş biri. Prens, sana inanmıyorum demiyorum. Sadece biraz şaşırdım.
Acaba bu tesbih yüzünden mi? Önceki hayatımı hatırlıyorum. Hiç beklemiyordum. Böyle bir kaderimiz varmış. Keşke insanları tanıyabilseydim, seni bu kadar incitmezdim. Gerçekten çok kötüyüm. Belki de. Yeniden doğmamın sebebi sensindir. İyilik ve kötülük birbirini dengeledi. Seni affediyorum. Gerçekten mi? Beni affedecek misin? O zaman benimle olmaya devam edecek misin? Prens, sen soylu bir ailedensin ve ailenin tek çocuğusun. Biraz saf ve şımarık olman normal. Sana yalan söylemek istemiyorum, dürüst olacağım. Seni ailem gibi görüyorum. Ama sana aşık değilim. Prenses olarak seninle uyum içinde olmalıyım. Çocuklarımız olmalı ama içimde seni bir eş gibi sevemiyorum. Sana güvenemiyorum. Anlıyorum. Aşk bir anda olmaz. Eğer o gün tapınakta o tekir kediyi kurtaranın sen olduğunu bilmeseydim, belki ben de seni sevmezdim. Prens, o zaman nasıl emin olabilirsin ki sevdiğin kesinlikle benim? Belki de sevdiğin sadece o günkü rüzgardı. Ya da o günkü gün batımı, o günkü tekir kediydi. Somut bir ben değil. Yoksa beni tekrar gördüğünde neden kalbin çarpmadı? O zamanlar Chuyanlou'nun büyüsüne kapılmıştım. Bu yüzden seni fark etmedim. Prens, seni suçlamıyorum. Birini sevmek ya da sevmemek, hiçbirinin yanlış bir tarafı yok. O zaman hala bir şansım var mı? Eğer kendimi düzeltirsem, çaba gösterip daha olgun bir insan olursam, beni tekrar düşünür müsün? Belki de birbirimize bir yıl vermeliyiz. Eğer bir yıl sonra prense karşı farklı duygular beslersem ve prens hala beni seviyorsa belki karı koca olarak yaşayabiliriz. Ama eğer bir yıl sonra hala bir şey hissetmiyorsak yine de aile olabiliriz. Prens adına bu evi yönetirim. Prens başka eşler alıp çocuk sahibi olabilir, gerçek aşkını bulabilir. Ne dersin? İyice düşünmem lazım. Sana sonra cevap vereceğim. Yuaner, gerçekten kuzeninle birlikte. Dışarı çıkıp maceraya atılacak mısın? Hayatın boyunca. İlk kez evden bu kadar uzaklaşıyorsun. Anne, son günlerde kuzenimle uzun uzun konuştuk. Dışarıdaki dünyadan bahsettik ve bu yıllar boyunca kendimi küçük bir dünyaya hapsettiğimi fark ettim. Çok şey kaçırdım. Eskiden daha olgun değildim. Yaramaz bir çocuktum. Belki de dışarı çıkıp maceraya atılmak hızlıca büyümemi sağlar. Nadiren böyle bir hırs gösteriyor. Bırak denesin. Üstelik yanında Ziu var. Kesinlikle başına bir şey gelmez. Peki. Enişte, merak etme, Ziu kuzeni iyi bir şekilde koruyacak. Shen Wan Tang. Bir yıllık sözümüzü unutma. Prensin bu yolculuğu geniş gökyüzü ve engin denizlerle dolu olsun. Rüzgar binlerce kilometre essin. Gelecek bahar çiçekler açtığında. Tekrar görüşürüz.